bir çıktı arkama katardı alıp atır koşomu altay kalıp gidezi iki kıl tutup şuru merik bestim oynasın üskü sul batırı manga puşta pol varzın. Her yıl başında da çam ağacı süslemek, yılbaşı kutlamak. Hoş geldiniz. Bizi Hristiyan yapar mı? Bizi dinsiz yapar mı? Tartışmaları var. Ağaç süsleyenlere şiddet uygulamaları var, protestolar var filan. Bitmiyor ama bunu kıracağız tabii. Çok şeyi kırdık. İskitler konusunda bir devrim yaptık. Hocaların da kafalarını değiştirdik. Bu konuyu da değiştireceğiz. Çünkü bu konuda bir yanlış anlaşılma var. Onu size hızlı bir şekilde Salih Yılmaz Hoca'nın bildirisini anlatmak istiyorum. Şimdi Türklerdeki adı yıl döngüsü. Doğu toplumlarında karanlığın aydınlığı yendiği 3 günlük bir savaşı anlatıyor. 21, 22, 23, 24 Aralık tarihleri arasında bu savaş kabul ediliyor. Ve 22 Aralık akşamı gün ışığıyla başlayan ve 24 Aralık akşamına kadar süren bir döngü kutlanıyor eski Türk toplumlarında. Bu kutlamaya göre en uzun gece sona erip günler uzayınca güneş daha fazla görünecektir. Zaten 21 Aralık'ta da biliyorsunuz dönengeç günlerin uzaması kısalmasıyla alakalı. Güneşin daha fazla görünmesi ise Tanrı'nın bir hediyesidir. Biliyorsunuz Yakutistan'da bugün Saha Yakut Cumhuriyeti'nde Haziran ayının 21'inde başka bir döngü kutlanıyor ve bunun adı da Güneşi Selamlama Bayramı, diğer adıyla Isı Bayramı, Isıah Bayramı. Güneşe el açıp halay çekiyorlar. Mustafa Hoca geçen Mayıs ayında gidip görüntülerini de almıştı, paylaşmıştı. Yani insanoğlu çok eski çağlardan beri güneşe karşı özellikle kuzey bölgelerinde bir saygı, bir selamlama ve bir şölen var. Bu çeşitli Türk toplumlarında Nardugan, Nartugan, Nardogan adlarıyla farklı isimler de kutlanmaktadır, verilmektedir. Örneğin bu ritüel nasıl gerçekleşiyor? Gündüzün geceye yenmesini bir zafer olarak görenler akşam Sibirya'da akçam ağacının altına toplanarak akçam ağacının altında hediyelerini bırakarak başlarında da saçlarını kazıyan bir Bilge Kam önderliğinde bir ritüel gerçekleştiriyorlar. Bu bildiğiniz gibi şaman ritüeli ve bu inanç da şamanizmden geliyor. Herodot İskitleri başlarını kazıyan, elinde de asa bulunan Bilge Kamlar yönetiyor demişti. Muhtemelen Bilge Kağan da, Göktürklerdeki Bilge Kağan da oradan geliyor. Göktürklerin de kuzey tarafı şaman inancındadır. Güney tarafı da Hristiyandır. Biz tabi Hristiyan geçmişimizden haberimiz olmadığımız için Anadolu'daki Hristiyan geçmişimize sahip çıkamadık. Anadolu'daki Hristiyan geçmişimize sahip çıksak bugün kalkıp kimse demez ki ya Türk Müslümansa Türktür, değilse değildir. Değilse Türk değildir. Değil mi? Ne kadar komik aslında. Evet. Türk atasözlerinde nar gibi yanıyor, nar gibi kızardı sözü var. Güneş gibi yanıyor, güneş gibi kızardı anlamında aslında. Nardugan Bayramı da güneşin doğuşu bayramıdır. Türkler 22 Aralık öncesinde bu bayramı hazırlamak için evlerini, yaşadıkları yerleri temizlerler. Yeni ve temiz elbiseler giyerler. Türkler bugün de Tanrı Ülgen'e hediyeler hazırlarlar ve en yüksek tepedeki akçam ağacının altında dualar edilerek hediyelerini buraya bırakırlardı. Bu olay gerçekleşirken bölgenin en yaşlı kişisi en görkemli elbiseleriyle giyerek bu törene liderlik ederdi. Bu ekranda gördüğünüz Ayaz Ata Kazakistan'daki Ayaz Ata. Onlar da Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da,
Tataristan'da, Başkurtlar'da bu çok yaygın bir şekilde gelenek olarak devam ettirilmektedir. Bu bilge kişi Türk toplumlarında farklı adlarla anılmaktadır dedik. Genel kanaat Ayaz Ata, Ayaz Ana ve Karkız şeklinde. Atanın yaşlı olmasından dolayı ona yardımcı olarak torun yaşında birini yardımcı olarak görevlendiriyorlar. Buna da Karkız diyorlar. Bu törende ve kadınlar önceden bezler hazırlayarak tören sırasında akçam ağacına bağlıyorlar. Bu bezler veya ipler genelde koyun keçi yününden yapılır, işlenirdi. Bu bezlere motif olarak da hayat ağacı işlenirdi. Çok enteresan. Hala da Anadolu'daki halı kilim desenlerinde bunları görmekteyiz. Türklerde bu gelenek İslamiyet'in kabulünden sonra, yani 10. yüzyıldan sonra evliyalar veya önemli insanların mezarına, bu mezarların yanındaki ağaçlara bezler bağlanması şeklinde devam etmiştir. Biliyorsunuz İskitlerdeki bazı gelenekler Hunlara geçmiş. Hunlardan da Göktürklere geçmiştir. Örneğin kurgan geleneği, örneğin mumyalama geleneği Anadolu Selçuklulara kadar gelmiştir. Hatta Atatürk'ün mumyalaması da buna işarettir. Erken dönem Osmanlı'da da görmekteyiz. Mezarlarda tümsek yapmak mesela Arap toplumlarında falan yoktur. Diğer İslam toplumlarında yoktur. Bizde birisi yakınımız öldüğü zaman, duyduğumuz zaman hemen mezarlığa koşarız. Onu defnederken de elimize 2 kürek alıp biz de tümsek oluştururuz. Ta İskitlerden gelen bir gelenek. Onlarda Kağanlara daha büyük tümsekler yapılıyordu. Diğerlerine daha küçük tümsekler yapılıyor. Ben yüksek lisans tezimi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde bir hocaya göndermiştim. Savunma jürime girmesi için önceden okuması gerekiyordu. Dedi ki ya dedi ben İskitlerin Türk olduğuna dedi şuradan kanaat getirdim dedi. Az önce anlattığım gibi bizde bir yakınımız öldüğü zaman hemen dedi koşuyoruz dedi mezarlığa. Bir kürek de biz alıp üstüne atıyoruz, kumul yapıyoruz. Bu gitmiş gezmiş İslam coğrafyasının birçok yerinin hiçbir yerde yok dedi bu. Hatta Arabistan'da hiç tümsek falan yapmayı bırak mezar taşı da yoktur. Hani biz mermer yapıyoruz yine doğuda mesela Erzincan'da, Sivas'ta, Bingöl'de, Tunceli'de Atbaşlı, Koçbaşlı mezar taşları yapıyoruz falan. Onlarda hiçbir şey yok. Onlar bir tahta dikiyorlar. Bir süre sonra bir kum fırtınası gelip yok ediyor. Mezar yok yani. Mezar ziyareti de yasak, haram sayılıyor. Düşünün Suudi Arabistan'da mezar diye bir şey yok. Bizde kaç bin yıldan beri geliyor bu gelenek. Dolayısıyla bu bazı gelenekleri alıp bazı gelenekleri almamak gibi de bir huyumuz var. İşimize geleni alıyoruz, işimize geleni alamıyoruz. Mesela Anadolu'da kal gezmesi kutlaması yapılıyor mesela. Noel kutlamalarına da benzer. Fakat bazı formlar farklı. Bize diyorlar ki işte Noel Anadolu kültüründen mi geliyor mesela. Bugün hala Anadolu'da, Sivas'ta, Tunceli'de, Erzincan'da, Bingöl'de, Muş'ta yeni yılın karşılaması olarak Kaan kutlaması yapılmaktadır. Hala yaşayan, kırsal bölgede hala yaşayan bir kutlamadır. Yine işte Yozgat tarafında veya Yörükler'de saya gezmeler yapılmaktadır. Bizdekinin esprisi, bizdeki ellerine heybelerle, çantalarla evlerden hediye alıyorlar. İşte cevizli vesaire evlerden hediye alıyorlar. Noel Baba'da ise tam tersi. Kendisi getirdiği heybesinden dağıtıyor. Aslında tam tersi bir uygulama var orada. Bu kutlama her yıl Aralık ayının son haftasında Kal adı verilen aksakallı yaşlı bir adamın köy çocuklarla beraber kapı kapı dolaşarak hediyeler toplamasıyla başlamaktadır. Hristiyanlıkta Noel Baba dedik tam tersi bir durum yapmaktadır. Zaten eski çağlarda Noel Baba figürü yok. 20. yüzyılda Aziz Nikolas'ın Santa Claus'a dönüştüğünü görüyoruz. Noel Baba yani son yıllarda, son dönemde ortaya çıkmıştır. Yörüklerde saya gezmesi geleneği hala var dedik. Genellikle koç katımından sonraki 100. günde oluyor. Buna Zemherayı, Anadolu'da Zemherayı diyorlar. 22 Aralık'ta başlayıp 1 Şubat'a kadar yaklaşık 40 gün sürüyor bu Zemherayı. Annem evden çıkmadan önce anneme sordum. Annem 90 küsur yaşında Zemherayı'nı biliyor mesela. Onun başka bir adı daha var. Erbain diyor bazı yerlerde. Erbain diyorlar. Bu geleneğe göre de köy gençleri yine bir araya toplayarak işlerinden seçtikleri 3 genci birisini çoban yapıyorlar, birisini yüzü boyalı genç yapıyorlar, birisini de gelin kılığına sokuyorlar.
Çoban kıyafetindeki gence keçeden yapılma aba veya kürk giydiriliyor. Takma sakal, bıyık takılır. Belindeki kuşağa çan ve zil bağlanarak elinde de uzunca bir değnek verilir. Gelin kılığına sokulan gencin başına yazmadan bir örtü ve uzun kollu bir entare giydirilir. Ayrıca gençlerden birkaçı da toplanarak yağ, bulgur, ceviz vesaire koymak için heybe, torba, helke verilirdi. Akşamdan başlanarak köyün bir ucundan evler tek tek dolaşılır. Dolaşma esnasında hep birlikte de türküler söylenirdi. Yöresel türküler söylenirdi. Türklerde sayacı geleneği ya da saya geleneği aslında yıl döngüsünün kutlamasıdır. Buradaki kural ise bölgedeki ilk koyunun doğurmasıyla bu döngünün başladığına inanılmasıdır. Anadolu'da çeşitli örnekleri var dedik. Bizim Gümüşhane'de de devam ediyor, Yozgat'ta da devam ediyor, Erzincan'da, Tunceli'de, Bingöl'de de devam ediyor. Şimdi Ayaz Ata Ruslardan mı geçti? İddiaların gerçeklik payı var mı? Bizde hocanın bir tanesi, ünlü tarihçilerden bir tanesi dedi ki işte bizde Ayaz Ata yoktur, bizde Nardugan yoktur. Bu Ruslardan geçmiştir. Acaba öyle midir? Bizim tarihçilerimizin de maalesef tarih öğrenmeye ihtiyacı var. Anlamadığı, bilmediği konularda da konuşmamaları gerekir aslında. Hiç çalışmadıkları bir konularda konuşuyorlar. Ortaya bir taş atıyorlar. Sonra 40 tane akıllı o kuyudaki taşı çıkarmak için uğraşıyoruz. Şimdi Türk mitolojisinde Ayaz Ata isminde bir figür olup olmadığına dair tartışmalar uzun yıllardır devam ediyor. Bu mitolojik inancın özellikle Hunlar ve öncesindeki İskitlerin şamanizm inancıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Türkler günümüzde Türkistan'da, Orta Asya'da ve Sibirya'daki Türk topluluklarında hala Ayaz Ata, Karkız, Ayaz Kız kültürü vardır. Bazı uzmanlar bu kültürün Rus kültüründen geçtiğini iddia ediyorlarsa da tam tersi Türk kültürünün Ruslar etkilediğini söyleyebiliriz. Ayaz Ata'nın Rusçadaki adı Ded Moroz, Ded Moroz. Ayaz, soğuk dede, ata adıdır. Sungurutça, Karkız sözcüğünün çevirisi olması araştırmacılar yanıltmaktadır. Yani bu bir çeviri hatası aslında. Rusya'da özellikle Sovyetler Birliği döneminde Ded Moroz geleneğinin yaygınlaşmasıyla bu kültürün Sovyetler sebebiyle Türklere geçtiğine dair yanlış bir algı var. Çünkü Ruslar tarihte yokken kış dönümü Hunlar döneminde kutlanan bir gelenektir. Hunların her şeyi sonraki Göktürklerde, öncesi İskitlerde var. Kurganlar geçmiş, taş babaları geçmiş, balbalları geçmiş, inançları geçmiş, hayvan üslubu sanatı geçmiş vesaire, Kımız bile geçmiş. Hunlar öncesinde de Sakala İskitlerde vardı bunlar. Onlardan da Hunlara geçmiş, onlardan da Göktürk, Türk Kağanlarına geçmiş. Biz burada İskitlerin tarihini de tabii yanlış biliyoruz. Milattan önce 8-9. yüzyıllarda bütün araştırmalarda ortaya çıktığını, Pontiya bozkırlarına geldiğini biliyoruz. İşte Homer'in İlyada Destanı'nda geçtiği şekliyle kısrak sağanlar, kısrak kımız içenlerden başlıyor. Ama mesela 2014 yılında Alman arkeolog Wagner'in bulduğu bir pantolon milattan önce 1300-1500 yılında tarihlendi. Dizlerinde damgalı olan pantolon. İskitlerin tarihi bir anda 3500 yıl geri gitti. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir konu var. Osman Karatay Hoca ile çalışıyoruz. Osman Hoca'ya dedim ki hocam sizden bir ricam var. Bu Babelli tarihçi Bresus'un 3 ciltlik bir dünya tarihi eseri var. Bu Mısır İskenderiye Müzesi'ndeydi. Şimdi Bağdat'ta da olduğunu öğrendik. Bağdat'taki Ulusal Müze'de de olduğunu öğrendik. Bu Bresus tarihinde şöyle bir bilgi var. MET diye bildiğimiz, hani uzunca bir süre PKK, MET TV, MET vesaire bizim atamız MET'ler falan filan dedi ya. Bu MET'lere yazıt diken milattan önce 5. yüzyılda Pers İmparatoru Darius'un 3 dilli yazıtı vardır biliyorsunuz. Birisi Elamca, birisi Babilce, birisi Orta Sütun Metçe. Bu Metçe yazıtına eski Avrupalı bilginler uzun süre uğraşmışlar. En sonunda okumayı başardılar. Bunlardan bir tanesi Fransız dil bilimci Jules Oper. Jules Oper 1879 yılında Met dili ve alfabesini de çıkarttı. Fransa'da bir kitap yayınladı. Ve bu Met dili ve alfabesi kitabında diyor ki Medlerin dili önce okuyamamış tabii. Aramice dilleriyle, diğer dillerle okumaya çalışmış. Hint, Avrupa, Arapça falan okuyamamış. Sonra gitmiş 3 sene boyunca Macarca, Fince öğrenmiş. Sonra gelmiş tekrar okuma denemesi yapmış ve bu defa demiş ki bu Met yazıtları Macarca, Fince dil grubundan Sakaca, İskitçe, Türkçedir.
Çok enteresan değil mi? Şimdi bu Babilli tarihçi Bresus da diyor ki Medler Babil ülkesini işgal etti ve işgal 80 sene kadar sürdü. Ve bu işgal bittikten sonra yani Babililer Medlerden kurtulduktan sonra bir bayram kutluyorlar Lagos ayında, yani bize göre Kasım ayında bir bayram kutluyorlar. Bu bayram da 5 gün sürüyor ve bu şölen olarak kutluyorlar. Ve bu bayramın adı da enteresan İskit Bayramı, İskit Şöleni. Yani Medlerden kurtuluş için Babilliler İskit Şöleni kutluyorlar. Ne zaman? Milattan önce 2480'lerde. Hocanın verdiği tarih 2488. 2 de milattan sonra, yani 4500 sene önce İskit Bayramı olduğunu öğreniyoruz. Değil mi? Ne kadar? Şimdi ne oldu? İskit tarihi yazılı belgeli 4500 yıl geri gitmiş oldu. Niçin önemli bu? Şundan önemli. Çin kayıtlarında Hunlarla yapılan bir anlaşmadan bahsediliyor. Ahmet Hoca bunu yayınlamıştı. Milattan önce 2258'de, yani en eski tarihi anlaşma olarak varlık 2250 sene. Ama şimdi 4500 sene geriye götürmek mümkün. Demek ki daha kazdıkça altından daha başka şeyler çıkacak. Yeter ki bu konuya odaklanalım, üstünde duralım. Türk mitolojisinde hayat ağacının da bir yeri var, önemli bir yeri var. Ona da bir kutsallık atfediliyor. İşte gök tanrının en yüksek tepede yaşadığına inanılması veya göklerdeki tanrıların daha doğrusu. Çünkü çok tanrılı bir inanç sistemi, bir panteon var. Eski çağlarda zaten tek tanrı inancı diye bir şey yok. Bazı hocalar çıkıyorlar veya arkadaşlar gök tanrı, gök tanrı, gök tanrı diyorlar. Eski Türk'te inancı gök tanrı diyorlar. Ona bir tane de sembol uyduruyorlar falan. Halbuki böyle bir şey olması söz konusu bile olamaz. Çünkü o döneme baktığın zaman Mezopotamya'da çok tanrılı bir panteon var. Mısır'a baktığın zaman çok tanrılı panteon var. Yunanistan'a baktığın zaman, eski Yunan'a çok tanrılı panteon var. İran'a baktığın zaman çok tanrılı panteon var. Hindistan'a baktığın zaman her yerde, dünyanın her tarafında çok tanrılı bir sistem var. Türklerde de çok tanrılı sistem var. Herodot demiş ki Türklerin işte en büyük tanrısı, savaş tanrısı Ares. Ona at kurban ediyorlar, koyun kurban ediyorlar. İşte Hunların yol tanrısı Bozkurt. Geçenlerde sempozyum yapıldı, giden arkadaşlar bilirler. Hunların yol tanrısı Bozkurt. Hani eski İslam şeylerle ilgilenen insanlar, filmlerle izleyenler, Çağrı filminde 1978 yılında çekilen filmde Hz. Muhammed bir deveye biniyor ve Medine'ye gidiyor. Deve nerede durursa orayı mescit yapıyor, ev yapıyor filan. Yani deve seçiyor yeri. Eski Türklerde de Hunlarda mesela ve belgeli eski kayıtlardan hepsinde var. Kurt yapıyor bu işi. Göktürk destanında da aynı şeyi görüyoruz. Yani Göktürklerin meşhur Diriliş destanı ya da Ergenekon destanı diye bildiğimiz destanda da yine yol gösteren sembolik olarak kurt. Tabi oradaki kurt olarak bir hayvandan bahsedilmiyor. Hayvan suretine giren bir ruhtan bahsediliyor. Yani bilge bir ruhtan bahsediliyor. İnançlar çünkü eski Türk inançları ruhlar üzerinden gidiyor. Biz burayı atladığımız zaman zaten işin özünü kaçırmış oluyoruz. Bütün iş ruhlar üzerinden gidiyor. Ruh bazen kurt silüetine girebilir, bazen başka turnaya girer, bazen başka bir şey, çift kartala girer, başka şeye girer filan. Mesela Çinlilerde ne var bu şekilde ve hatta Yahudilerde de var galiba, değil mi? Horoz var mesela. Horoz tabi sembolik, ondaki kötü ruhtan bahsediliyor. Yani içindeki ruhtan. Demek ki bütün dünyada baktığın zaman ruhlar var. Ruhlar üzerinde yürüyen bir inanç sistemi var. Bugün biz işimize geleni alıp işine gelmeyeni almadığımız için bu konuyu da ıskalıyoruz. Dolayısıyla bu gök tanrının en yüksek tepede yaşadığına inanılması ve ona özel günlerde bir hediyeler sunması konusunda doğru olarak anlayamıyoruz aslında. Ne anlama geldiğini anlayamıyoruz. Çünkü gök 7 kattan oluşuyor diye bir inanış var. İşte en yüksek katta, 7. katta Tanrı'nın oturduğuna inanılıyor. İşte buna bazı bölgelerde ülgen deniyor. Başka isimler de var. Dolayısıyla mesela göğün ikinci katında başka şeyler oluyor. Mesela kara şamanlar, ak şamanlar ve kızıl şamanlar var. Şu an hala yaşayan Hakasya'da, Moğolistan'da, Sağ Yakutlar'da, kuzey bölgelerinde yaşayan şamanizmde 25 bin yıldır kesintisiz yaşayan dünyadaki tek inanç şamanizm. Yani semavi dinlerin tarihi milattan önce 1300'de başlıyor Hazreti Musa ile beraber.
Ama şamanizm inancı 25 bin yıldır kesintisiz yaşanan dünyadaki tek inanç. Şimdi bu şamanizmi küçümsüyorlar. Bu semavi dinlerin temsilcileri şamanizmi küçümsüyorlar. Halbuki şamanizmde misyonerlik de yoktur. Yani mesela Vatikan Cizvit papazları, Amerikan sermayesi milyarlarca dolar para harcıyor insanları Hristiyan yapmak için, değil mi? Geçtiğimiz yüzyıllarda neler olduğunu, Haçlı seferlerini vesaire, Avrupa'daki yüzyıl savaşlarını, hep mezhep savaşlarını biliyoruz. Burada öyle bir şey yok. Yani bizim dinimize gel diyen kimse yok. Misyoneri yok. Ona rağmen şu an 2 sene içerisinde dünyada 650 bin kişi şamanizme geçmiş. Herkes kendine ben şamanım demeye başladı. Değil mi? Böyle de bir şey var. Şimdi Ruslarda ilk defa Stalin'in yakın arkadaşı Pavel Potsyev tarafından Rus Pravda gazetesine 1935 yılında ilk defa Ded Moroz'u yazdığını görüyoruz. Yani 1935 yılında Stalin'in arkadaşı Pavel Postyev tarafından ortaya atılıyor bu Ded Moroz ve bu Ded Moroz da bizim Ayaz Ata kültüründen alıyor ama zıttını alıyorlar, tersini alıyorlar. Çünkü bizde Ayaz Ata Ay Tanrısı'nın insanlara kolaylık olsun, yol gösterici olarak, hani bizdeki Hızır inancı var ya, İslamiyet'ten sonraki Hızır inancı gibi, Ayaz Ata'yı seçtiğini inanılıyor. Ve soğuğu geriletmek, durdurmak, yolda kalanlara, evsizlere, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım etme manasında. Ama Ruslarda tam tersi. Ded Moroz kötü ruh, soğuk getiren kötü ruh. Demek ki bize diyor ki adam, efendim siz Ruslardan aldınız bunu. Tam tersi bunlar. Onun misyonu farklı, bizim misyonumuz farklı. Ve bu ilk defa 1935 yılında Pravda gazetesinde ortaya çıkıyor. Yani Rusların Ded Moroz'u 1935 yılında Stalin'in yakın arkadaşı Pavel tarafından Pravda gazetesinde yayınlandıktan sonra ortaya, ondan önce yok mesela. Değil mi? Ama mesela bizde bizim mitolojik destanlarımızda var. Kırgız bir şey vardı. Yazarımız vardı. Cengiz Aymatov, değil mi? Gün olur asla bedel romanında, bu Özbek Kırgız'ın kırsalında geçen bir roman. Gün olur asla bedel'de Türk mitolojisini anlatıyor ve burada Ayaz Ata'yı, Kar Kızı, Yel Ana'yı hepsini anlatıyor Kırgızistan'da. Dolayısıyla Gaspar İsmail'de ne demişti? Osmanlı'ya geldiği zaman şok geçirmişti 1880'lerde. Baktı ki Türkçe diye bir dil kalmamış. Bütün kelimeler Farsça, Arapça, Fransızca. Gitti tercüman gazetesini çıkarttı. Önce devlet memuru olmak istedi. İşte yapmadılar falan devlet memuru. Çeşitli sebeplerle. Sebeplerin en başında da ne var? Osmanlı'da Fener Balat beyleri, Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten Osmanlı ele geçirmiş. Ben onlara Konstantinopolisler diyorum. Artık Osmanlı ismini kullanmayacağım bundan sonra. Konstantinopolisler. Onlar ayrı bir klan. Gaspar İsmail'e uğraştırdılar bu Konstantinopolisler. En son adam kızdı gitti. Fransa'ya gitti. Fransızcasını ilerletti. Fransızcasını eksik dediler bilmem ne falan. Geldi. Tekrar sınava tabi. Yok, yapmadılar. Bu gitti tekrar Kırım'a, Bahçesaray'a geri döndü ve Tercüman Gazetesi'ni çıkarttı. İlk defa bizim okuduğumuz Tercüman Gazetesi orada çıkıyor. 1887'den sonra. Ve bu 1893-94 yıllarında bu gazete Konstantinopolis'e de geliyor. Konstantinopolis'teki o Tanzimat aydınları da bu gazeteyi kuyrukta alıyorlar. Yok satıyor. Gemiden iner inmez herkes kuyrukta. Bizim çocukluğumuzda Tarkanları beklememiz gibi. Tarkan Karamurat zamanı. Biz de öyle bekliyorduk. Her hafta gelirdi. Hemen yayın evinin kapısındaydık. Kitap evinin kapısındaydık. Orada adam çok ciddi bir şekilde Gaspar İsmail Osmanlı'nın sistemini eleştiriyor. Diyor ki bütün Türkçe kelimeler kaybolmuş diyor. Arapça, Farsça, Fransızca vesaire arasında kaybolmuş diyor. Bu Türkçe kelimeleri Tataristan'dan, Kırım'dan, Kırgızistan'dan, Bakü'den Türkçe kelimeleri bulup getirelim. Osmanlı'daki Arapça, Farsça, Fransızca kelimeler yerine ikame edelim. Yoksa Türkçe hepten yok olacak diyor. Kim diyor? Gaspar İsmail. Tercüman Gazetesi'nde söylüyor bunu. 1905'te de Kızıl Ordu, Çar'ın Beyaz Ordusu'nu Kırım yakınlarında yenince tabi rahatlıyor, baskı kalkıyor. Tercüman Gazetesi'nin logosuna üstte dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik diyor ve bütün Türk dünyasının bu idealler çerçevesinde birleşmesi gerekiyor. Sınırların birleştirilmesinden bahsetmiyor. Dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. İşte Avrupa Birliği aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor değil mi?
Dünyadaki çeşitli paktlar filan. Bütün dünyada paktlar oluşmuş. Afrika Birliği var, Arap Birliği var, Avrupa Birliği var, işte Güney Amerika var, NAFTA var, şu var, bu var. Geçmişte Sovyetler Birliği. Bütün birlikler kurulmuş. Bir tek Türkler Birliği kuramamış. Stalin'in kavgaları, şamanları yok etmesi. Ha evet, o da enteresan. İyi hatırlattın abi. Şimdi Stalin çok korkunç şeyler yaptı aslında. Bir tanesi 1937 yılında Moskova yakınlarında Podova köyünde 20 bin aydını toplayıp kafalarına kurşun sıkarak toplu mezarlara gömüyor. Ülkenin 20 bin aydını Podova köyünde. Kaynak isteyen arkadaşlar, detaylı araştırmak isteyen arkadaşlar, İkinci El Zaman, Svetlana Alekseyevich'in Nobel ödüllü kitabı, İkinci El Zaman kitabına bakabilirler. Burada detayları var. Başka bir korkunç şey daha yapıyor aynı Stalin. Sovyetler coğrafyası içerisinde, tabii ki bugün de Rusya Federasyonu'dur. Federasyonun yarısı Türk devletlerinden oluşur. Tataristan, Hakasya, Yakutistan hepsi, Başkortistan hepsi Türk devletleridir. Sovyetler coğrafyasının içerisinde yaşayan bütün şamanlara özel birlik kurdu. Orduda özel birlik kurdu yok etmek için. Ve 30 bin civarında şamanı tek tek bularak ta Sibirya'daki en yüksek köylere kadar giderek karda, kışta, kızakla ne bulursa giderek yok ettiler. Neden? Ortodoks olsunlar. Çünkü insanlar şamanın peşinde gidiyor. Bilge Kam dedi ki onlara, onların peşinde gidiyor. Diğer semavi dinleri ciddiye almıyorlar. Biz Kamları yok edersek bunlar kan bulamayacaklar ve en sonunda Ortodoksluğa geçecekler. Ve 1937 yılına kadar bu politika da devam etti. İkinci Dünya Savaşı'na kadar devam etti. Ve hakikaten bakıyoruz son yıllarda Başkurtlar şaman bulamadığı için İslamiyet'e geçtiler mesela. Başka bölgelerde Hristiyanlık yaygınlaştı falan. Yani Ortodoks Kilisesi ağırlıkla insanları kaptı. Çünkü şaman kolay yetişmiyor. Şamanın yetişmesi için bir süreç gerekiyor. Bunu da yeri gelmişken anlatayım. Şimdi ben 12 sene kadar önce bir şaman eğitimi programına katılmıştım. 9 göbek aileden bir şaman, Timur Davletov isminde bir arkadaş, Hakasyalı aslen, Ankara Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırma Merkezi'nde Kastamonlu bir hanımla evlendi, Nükhet Hanım'la. O da Kapadokya Üniversitesi'nde. Bir de çocukları var. Hafif çekik göz, hafif bizimkine benziyor bile. Şimdi bunun çok güzel kitapları var. Şaman masalları ve şaman kitapları var. Ben daha önce 6-7 tane şaman kitabı okumuştum. Yani yıllardır bu konuya merak sarıyor, inceliyorum. Ve onun kitabını okuduktan sonra bir arkadaş, bizim davulcumuz vardı. Büyükada'da bir şaman ayini yapmıştık o zaman. Mete Biricik diye bir arkadaş vardı, rahmetli oldu. Mete Bey bu yüksek lisans tezinde bu konuları araştırırken dedi ki, sen dedi Kevser Gürcan'ın şaman elbiselerini okudun mu dedi. Dedim ilk defa duyuyorum. Hemen bir kızıma söyledim. Bir kitap sipariş etti. Kevser Gürcan'ın bir doktora çalışması var. Kutsal Şaman Elbiseleri adında. Kitabı aldım, bir inceledim, dedim herhalde bunu herhalde bir 100 bin dolar harcamıştır. Birinci kuşa kağıt, kitap filan. Ama asıl mesele o değil. Dünyada ne kadar müze varsa kadın gitmiş gezmiş. Yani Güney Amerika'daki müzelere gelmiş, Kuzey Amerika'daki müzelere gezmiş, British Museum'a gitmiş, Danimarka'daki müzeye gitmiş, Ukrayna'daki müzeye gitmiş, Rusya'daki müzeye gitmiş, Moğolistan'daki hepsine gitmiş. Nerede ne kadar şaman elbisesi var, hangi yüzyılda var hepsini almış, fotoğraflamış, kitabına koymuş. Onların izinlerinin alınması bile başlı başına bir iş yani. Tuva şaman elbisesi farklı, Moğol, hepsi Karayın, hepsinin şeyi farklı, Hakas'ınki farklı filan. Kimisi deri, kimisi bez falan, kimisi 17. yüzyıl, kimisi 15. yüzyıl, kimisi 19. yüzyıl. Kitabına koymuş. Şimdi kitapta ve Timur Bey'in kitabıyla Kevser Hanım'ın kitabını birlikte okuyunca ancak olayı çözdüm. Çünkü yarım yamalaktı. Ve sonra evdeki 6-7 tane diğer şaman kitabını kaldırdım, çöpe attım. Hanım dedi ne yapıyorsun? Dedim bunlar işe yaramıyor. Bunlar masa başında bizim gibi ümmetçi ya da işte Sünni inanıştaki hocaların yazdığı kitaplar. Bunlar şamanizmle uzaktan yakın alakaları yok. Yani Yahudi değilsin ama Yahudi hakkında kitap yazıyorsun. Musevilik hakkında kitap yazıyorsun. Aynı şey yani. Şaman değilsin, şamanizm hakkında kitap yazıyorsun falan. Üniversitede hocalar bunlara konferans veriyorlar. Halbuki Timur Davletov 9 göbek aydan şaman. Şimdi ben ona demiştim ki o zaman, Beşiktaş'ta bir üniversitede konferans vermişti o zaman. Ya dedim ben şaman olmak istiyorum. Nasıl olacağım dedim. Olabilir miyim dedim, şaman daha doğrusu. Başladı gülmeye. Dedim niye gülüyorsun? Dedi ki olamaz. Niye dedim. Ya da sizde dedi İmam Hatip var değil mi dedi. Hristiyanlıkta da ruhban okulu var. İmam Hatip'e gidersin. Devamında da ilahiyata. Kütüb-i Sitte Külliyatı denilen bir külliyat var. Bütün hadisçilerin kitapları o kitaptadır.
İşte Buhari ne demiş, Tabari ne demiş, Mace ne demiş, Tibrizi ne demiş. Hepsini birleştirirsin, kitabın içerisine koyarsın. Onları ezberlediğin zaman Türkiye'deki bütün camilerde imam ya da mezun olarak hizmet verirsin. Şey değişmiyor, müfredat değişmiyor. Ezberlemek yeterli. Binlerce yıldır aynı müfredat. Buhari öyle demişti. Hz. Muhammed böyle yaşamıştı. Aynı şey şeyde de var. İşte Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması şu an gündemde. Onlarda da var. Ne var? İşte İsa'nın havarileri şöyle demişti, böyle demiş. Jean-Pierre böyle demişti falan. Luka bunu anlatmıştı. Efendime söyleyeyim işte Yuhanna bunu görmüştü, bunu dinlemişti, yanındaydı falan. Aynı şey. Hadis külliyat. O İncil zaten ne İsa İncil'i gördü, ne Musa Tevrat'ı gördü, ne Hz. Muhammed Kur'an-ı Kerim'i gördü. Bunlar hep daha sonraki dönemlerde yazılan kitaplar zaten. Ama dedi bizde öyle değil. Yani bizde öyle hadis ezberleyip şey yapamıyorsun. Nasıl dedim? 9 göbek aileden Şaman anlatıyor bak. Seni deden gelip seçerse, anneannen gelir seçerse, babaannen gelir seçerse, yani aileden geçmişte gelen bir kam, bir şaman gelir seni seçerse rüyana girer. Seni zorlar, seni şaman olmaya zorlar. Yani kam diğer adıyla. Kam olmaya zorlar. Herodot buna kam demiş. 8. 9. yüzyıldan sonra buna yersu inancı denmiş. Daha sonra baksı denmiş. Daha sonra mesela bugün 17. yüzyılda Ruslar buna şaman demişler. Bugün Türkmenistan'da, Kırgızistan'da adı Bibi ve Bübü. Hakasya'daki adı Oyun. Ne kadar farklı isimler değil mi? Yani bizim şaman dediğimizi Hakaslar Oyun diyor. Öteki tarafta Bibi Bübü diyorlar Türkmenistan, Kırgızistan'da. Bibi Bübü diyorlar. Ruslar şaman diyor. İşte İslamiyet'e girdikten sonra 10. yüzyıldan sonra Baksı, bizim Bayburt'taki müzenin adı Baksı, Hüsamettin Hoca'nın müzesinin adı. Baksı diyorlar ve yersu inancı diyorlar. Herodot da ne demiş? Kam demiş. Kamlık inancı demiş. Başlarında kamlar var demiş. Şimdi kam gelip seni zorluyor. Diyor ki seni seçtim. Sen kam olacaksın. İstemiyor. Önce tepki koyuyor. Olmak istemiyor. Neden? Bizdeki gibi namazdan para, ezandan para, mevlütten para, hatim indirdim para, mezarlığa gittim para, akşam eve geldim para, her şeyden para. Öyle bir şey yok. Ezan okuyorum para, namaz kıldırıyor para. Bunlar bedava. İlaç yapıyor, hastayı tedavi ediyor, para almıyor. O yüzden bunlar hepsi fakir fukara. Ve münzevi hayatı seçiyorlar ve münzevi olarak yaşıyorlar. Toplumdan uzak, yüksek yerlerde, sessiz, gürültüden uzak yerlerde yaşıyorlar. Tabii doğal olarak genç bir insan bunu istemez tabii. Hayatını izole yaşaması gerekecek. İstemez bunu. İstemiyor, zorlanıyor. Ama kamu öyle bir baskı uyguluyor ki yani ya akıl hastası olacaksın ya intihar edeceksin ya kabul edeceksin. Seni seçtim diyor. Sen seçilmiş insan. Sende bir şey var diyor. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem mesela bir yaşlı kam sokakta bir çocuk gördü. Çocukta bir takım şeyler gördü, hissetti. Alıp yanına yetiştiriyor. Uzun eğitimleri var tabii. Böyle hemen bir kitap okuyup ezberleyip hadis kitabı olamıyorsun. İmam olamıyorsun ya da papaz olamıyorsun. Şimdi sana diyor ki rüyasında şu hayvan hangi hayvanın ruhuna girecekse sana o hayvanın pelerininden bir postundan bir pelerin istiyor kendisine. İşte geyikse geyikten istiyor, ayı ise ayıdan istiyor, kurtsa kurttan hangi hayvana donuna girecekse. Ve diyor ki mesela şu kuşların sembolik olarak metalden dövmelerini yap. Sırtıma as. O kutsal Şamlar elbiselerinde çok güzel fotoğraflar var aslında. Keşke getirseydim. Google'dan da bulabilirsiniz tabii. Şimdi bu elbisenin hazırlanması epey bir zaman sürüyor. İşte botum şu hayvanın derisinden olsun, şapkam olsun, işte tüyüm olsun, bilmem neyim olsun falan. Elbise hazırlanıyor. Sonra onu seçen ruhun onayına sunuluyor. Ruh beğenirse elbiseyi okey. Beğenmezse terziye götürüp tekrar tamiratını yaptırıyorlar. İstediği şekle sokuyorlar. Beğenirse de 100-150 ruh, ana ruh ve yardımcı ruh, generaller ve askerler toplayıp salt muayinlerini onlarla birlikte yapıyorlar. Yani bir kam transa geçtiği zaman o elbise üzerindedir muhakkak. Elbise onu transa geçiriyor. Elbisenin içerisinde 150'ye yakın, bazen 200, bazen 100 ruh var. O ruhlar onu transa geçiriyor. Elbiseyi çıkartıp astığı zaman normal insana dönüşüyor. Senin benim gibi normal insana dönüşüyor.
Ama onu transa geçiren o elbise. O geçmişten haber verir, gelecekten haber verir, hastalıkları tamir eder, ölmek üzere olan insanı kurtarmaya çalışırlar filan. Yani işte ak şaman, kara şaman, kızıl şaman hepsinin rütbesi var. Ak şamanlar ilaç yapar. Tevetoğlu burada mıydı? Bugün onu konuşuyorduk. Kızıl şamanlar ölmek üzere olan hastayı kurtarmaya çalışır mesela. Kara şamanlar. Kızıl şamanlar ise mesela öldün, ruhun bu dünyada kaldı. Hanımını çok seviyorsun, çocuklarını çok seviyorsun, parayı çok seviyorsun, malı mülkü çok seviyorsun. Buradaki sosyal hayatın eğlenceliydi. Genç yaşta öldün vesaire. Ruhun gitmek istemiyor bir dünyaya. Hani Araf'ta kaldı diyorlar ya. Araf'ta kalıyor. Ne öbür tarafa gidebilir ne bu dünya. Araf'ta kalıyor. Bu Araf'ta kalan ruhları işte bu pelerine, diğer ruhların yardımıyla alıyor kızıl şaman. Pelerinin içine götürüp göğün 2. katında, onların da hani bizimdeki cennet cehennem anlayışı var ya, ruhların toplama merkezi var. Oradaki ruhların toplama merkezine götürüyor. İşte belki yanında rakısını götürüyor, kımızını götürüyor. Onlara rüşvet veriyor veyahut da onları ikna ediyor. Ve bu ruhu götürüp pelerinden onlara teslim ediyor. Kızıl şaman böyle özel yetenekleri olan sıra dışı şaman. Genelde bizim insanlarımız kızıl şamanlarla görüşemez. Genelde ak şamanlarla görüşür. Moğolistan'a giden arkadaşlarımın çoğuyla konuştum. Genelde ak şamanlarla konuşuyorlar. Belki böyle hani istisnai durumlarda da kara şamanlarla konuşuyorlar. Kızıllarla filan çok rütbeli. Onlarda da çok uzun yıllar süren bir eğitim ve rütbe. Şimdi bu dini, ya bu din değil tabii, bu bir inanç sistemi. Bu inanç sisteminde köpeğe tekme atamazsın. Değil öldürmek. Kediye atamazsın. Dereye çöp atamazsın. Efendim ağacı kesip, zeytini kesip altındaki kömürü, madenin altını çıkaramazsın. Mesela Hakasya'da Rusya Federasyonu bir maden ruhsatı vermişti bir 5-6 sene kadar önce, 7 sene kadar önce. Hakasya'daki Kamlar Moskova'ya yürüyüşe geçtiler. Hakasya'dan Moskova çok uzun bir yol, 3500 kilometre mi ne? Türkiye'ye bir baştan bir başa 2 defa gidiyorsun. Ve geldiler Moskova'da protesto ayini yaptılar ve bir tanesi kendini ateşe verdi. Yaktı. Kendini yaktı protesto. Ve büyük ses getirdi ve Rus Duma parlamentosu maden ruhsatını iptal etti. Şimdi Türkiye'de bir ağaç için, bir maden için kendini yakacak bir imam düşünebilir misiniz? Ya da bir papaz düşünebilir misiniz? Böyle bir ekolojik inanç. Biz aslında kendi kültürümüze sahip çıkmadığımız için biz Batılılar bize yeşil çevreciliği öğretiyor. Greenpeace'ten çevrecilik öğreniyoruz. Halbuki aslında biz onlara çevrecilik dersi vermemiz gerekirdi. Ekoloji dersi vermemiz gerekirdi. Mesela dereye diyor su atma, çöp atma. Bizim derelere kanalizasyon bağlanmış. Fabrika atıklarının hepsi derelere akıyor. İşte Ergene Nehri falan hepsi ortada değil mi? Onlar diyor ki hayır bak burada diyor balıklar var. Balıkların tini var. Efendim diyor buradan uçan göçmen kuşlar besleniyor bu sudan. Kirletemezsin. Bu su aşağıda tarlaları suluyor diyor. Oradan besin elde ediyoruz. Yemek, ekmek yapıyoruz. Bak kendisini de düşünüyor. Hayvanların da düşünüyor. Uçan kuşlar düşünüyor. Oradaki balığı da düşünüyor. Ve o sudan da içeceksin zaten diyor. Bizde var mı böyle bir anlayış? Biz işte kök inançlarımızı unuttuğumuz için bu haldeyiz işte. Evet. Ne dedik? Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ayaz Ata geleneği dedik. Genellikle kuzeyde, Kuzey Türklerinde yani Şaman inancındaki Türklerde görülüyor. Güney Türkler olarak bildiğimiz Oğuzlarda ise 10. yüzyıldan sonra özellikle İslamlaşmayla beraber bunu Nevruz olarak kutluyorlar. Şimdi gün dönümünü de Nevruz olarak kutluyorlar. Yani Müslüman Oğuzlar üzerinden gidersen başka bir yere gidersin. Nevruz'a gidersin. Nevruz var o zaman dersin. Onu da PKK kutlayınca bizimkiler hatırladılar. Ondan önce de hatırlamıyorlardı. Biliyorsunuz Türkiye'de Nevruz da kutlanmıyordu. Son yıllarda Nevruz bizimdir demeye başladılar. Yani bu Oğuzların geleneği. Oğuzlar Nevruz kutluyorlar. Ama kuzeyde Nardugan kutlaması var. Ve Ayaz Atası, Kar Kızı vesairesi hala Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Kazakistan'da coşkun bir şekilde kutlanmaktadır. Şimdi diyorlar ki işte Nardugan vardı, yoktu. Osman Hoca buna bir tweet attı. Osman Karatay Hoca hepiniz tanıyorsunuz. Çok güzel bir tweet attı. Diyor ki yani varsa da kutluyorum, yoksa da yani mealen söylüyorum. Size ne kardeşim diyor yani. Var ki kutluyorum yani. Bir fazladan bir bayramımızın olmasının nesi sakıncalı? Kaldı ki öyle de değil yani var. Geçmişimizde de bu var. Öyle Ruslardan falan da almadık yani. Onlar bizden aldılar. Aldılar ters uyguladılar. Az önce dediğimiz gibi yani
Stalin arkadaşı Pavel tarafından 1935'te Pravda gazetesine yayınlandığı haliyle Ded Moroz kötü ruh. Soğuk getiren kötü ruh. Onlarda da yardımcısı, kızı, torunu var. Ama bizde ise tam tersi. İyi ruh. Soğuktan koruyan, kimsesizleri koruyan, yolda kalmışları, evsizleri korumaya çalışan iyi ruh. İslamiyet'te de bu Hızır olarak geçmiş değil mi? Hızır yoldaşın olsun diyoruz değil mi? Buna Mustafa Aksoy Hoca kültürel DNA teorisi diyor. Yani mesela hiç birbirini görmeyen insanların yaptığı halı kilim desenleri var. Hiç birbirini görmemiş. Mesela Tunceli'nin köyünde, Nazımiye'nin bir köyünde hiç veya Rize'nin bir Fındıklı'nın ilçesinin bir köyünden hiç çıkmamış bir teyze bir çorap deseni yapıyor, bir halı deseni yapıyor. Bakıyorsun ki Yakutistan'ın bayrağı, Kırgız, Hakasya'nın bayrağı ya da bilmem Hakasya'da Kızılderili yerlerinde aynı halı deseni var. Hiç birbirini görmemiş insanlar. Nasıl yapabilir bunu? Aynı desenleri yüzyıllardır yapıyorlar. Kültürel DNA teorisidir. Mustafa Hoca'nın biliyorsunuz Tarihin Sessizliği Damgalar kitabı var. Büyük boy ve hep at başlı, koç başlı, mezar taşlı, halı kilim desenlerini incelemiş. Türkiye'de saha çalışması bu şekilde yapıp 20 ülkeyi gezen tek adam. Hatta öyle bir fedakarlık yaptı ki Marmara Üniversitesi'ni bıraktı. Tunceli Muzur Üniversitesi'ne gitti. 7-8 senedir orada. Oradaki at başlı, koç başlı, mezar taşlarını bütün köylerden topladı. Elazığ'daki müzeye, Erzincan'daki müzeye, Tunceli'deki Tunceli Müzesi'ne kaldırdı. Koruma altına. Geçenlerde bir haber paylaşmıştınız ya, Kars'ta petroglif kaya resimlerini sildiler diye. İşte bulabildiklerimizi kontrol altına alıyoruz. PKK da orada at başlı, koç başlı mezar taşlarını yıkıyordu, kırıyordu. Onları koruma altına aldı. Böyle bir adam. Ve kitabında çok sayıda halı kilim deseni var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de var. Yani bizim Gümüşhane Kevket Zilli kiliminden Balıkesir'de meşhur bir kilim var. Neydi adı? Balıkesir'in bir ilçesi. Türkiye'deki bütün halı kilim desenlerini almış, koymuş kitabına, karşılaştırmış ve aynı zamanda gitmiş Hakasya'daki, Moğolistan'daki, Başkurtistan'daki, mesela Romanya'daki, Moldova'daki, Bulgaristan'daki, Makedonya'daki, Amerika'nın Novaja yerlerinde yaptığı halı kilim desenlerini de koymuş. Birbirinin aynısı nasıl olabilir arkadaş? Hiç birbirini görmemiş insanlar bunları nasıl yapabilirler yani? Değil mi? Şimdi yani demek ki Rusların Ded Moroz'u kötü ruh, bizim Ayaz atamız iyi ruh. Birbirinin zıttı. Biz Ruslardan almadık, Ruslar da yine kutlamaya başladı. Biz ta Hunlardan, İskitlerden beri, Göktürklerden beri gelen bir kültürün temsilcisiyiz. Dolayısıyla yıllardır bize bu Türklerde yoktur, Ruslardan alınmıştır diyen hocalar doğruyu söylemiyor. En hafif tabirle öyle söyleyelim. Şimdi bu konuyu biraz tabii fazla uzattık. Diğer konulara sabrınız varsa hızlı geçeceğim. Burada mesela Kazakların bir şairi var. Abay Kunanbayev'in Ayaz Ata için yazdığı şiir var. Çok güzel bir şiir aslında. Merak ederseniz okurum ama zaman kazanmak için hızlı geçiyorum. İslamiyet formunu da anlattık. Evet, sonuç itibariyle 21 Aralık günü ilk karın düştüğü gün kutlanan kış dönümü Hristiyanlık ve İslamiyet inanç sisteminde kendisine yer bulmakta zorlanmıştır. Çünkü Hristiyanların bir kısmı Hz. İsa'nın doğumunu 25 Aralık'ta kutlamaktadır. Bir kısmı Fener Patrikhanesi, Ermeni Patrikhanesi ve Rus Kilisesi İsa'nın doğumunu 6 Ocak'ta kutlamaktadır. Onlarda da bir şey var. Farklı tarihlerde kutlamalar var. Yani onlar da getirmemişler. Bir konsensüs haline gelmemiş bu konu onlarda. Türk kültüründe Ayaz Ata veya Nardugan Bayramı Hristiyanlıkta ya da Rus geleneklerle özdeştirerek sanki Türklere ait değilmiş gibi sunuluyorsa da Türklerdeki bu gelenek Ruslardan da Hristiyanlardan da çok eskiye dayanıyor demiştik. Nardugan Türklerde yeni yıl bayramıdır. Ayaz Ata ise bayramın simgesidir. Ayaz Ata her yıl 22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda ortaya çıkar. 1 Şubat'a kadar kutlamalar devam eder. Yani 40 gün az önce dedik ya, Zemher ayı süresince kutlamalar devam etmektedir. Kuzey Türklerinde dedik 21 Aralık'tan sonra ilk dolunaya çıktığı gün yeni yılın ilk günüdür dedik. Akçam ağacı Tanrı ile kurulan bir bağlantının simgesidir. Türklerin işlediği halı kilim ve diğer motiflerde akçam ağacı ve Ayaz Ata motifleri bundan bulunmaktadır dedik. Şimdi yılbaşı kutlama Hristiyan geleneği midir?
sakız orucu bozar mı? Evet, şimdi geldi yine yılbaşı. Yine bunları bolca dinleyeceğiz. Az önce dedik ki Güney Türkleri, Oğuzlar Nevruz ile başlamaktadır. Kuzey Türkleri ise kış dönümü ve bahar dönümü olarak adlandırılan bayramı yaşadığını görüyoruz. Tabi bu coğrafyaya göre de ufak tefek farklılıklar olmaktadır. Günümüzde İslam kültürüyle yetişenler için yılbaşı kutlaması Hristiyan geleneği olarak görülmektedir. Fakat Türklerde hayat ağacı kültürünün yaygın olarak kullanıldığını düşündüğümüzde Türklerin yeni yıl kutlamalarının Hristiyanlıktan çok da eskiye dayandığını söyleyebiliriz. Türk kültüründeki Ayaz Ata geleneği Hristiyanlıktaki Noel Baba ve Rusya'daki Ded Moroz mitolojisi alakalı değil demiştik. Tam tersi onlardan çok da eskiye dayanan mitolojik bir gelenektir. Ayaz Ata, Ayaz Han olarak da bilinen bu soğuk beyi Ruslardaki gibi kötülüğü temsil etmemektedir. Rus mitolojisinde Ded Moroz soğuk getiren kötü ruh dedik. Türklerde ise soğukların bitmesine olan iyi ruhtur dedik. Türklerde Ayaz Ata'nın bindiği kızak, altı ayak, Ülker burcunun 6 yıldızı ve göğün 6 deliğini temsil etmektedir. Oradan soğuk yel üflenmektedir. Ayaz Ata ay tanrısı ile iletişim kurarak soğukların bitmesi için aracıdır. Ay tanrısının Türkleri koruması için Ayaz Ata'yı gönderdiği kabul edilmektedir. Hristiyanlıktakiyle ne alakası var? Değil mi? Kendi aralarında bile konsensüs yok. Kaldı ki şöyle de bir durum var. Yeri gelmişken onu da anlatayım. Atilla Roma'yı işgal ettiği zaman muhasara 6 ay kadar sürdü. Gıda kıtlığı başladı Roma'da. Gıda kıtlığı. Çünkü deniz yollarını falan her tarafını kapattılar. İnsanlar artık toplu ölmeye başladılar. Hastalıktan ve gıdasızlıktan ölmeye başladılar. Bu yüzden İmparator Atilla ile anlaşmak istedi. Direnci kırıldı artık. Atilla'ya elçi gönderiyor. Generaller de karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki Atilla'ya elçi gönderme. Onun isteyeceği şeyler bellidir. Atavras silah var ya. İmparator diyor ki halk kırılıyor. Açlıktan kırılıyor artık. Onların bir önemi yok. İnsanlar ölüyor. Gıda kıtlığı var. Hastalık var. Ve generalleri dinlemiyor ve elçiyi gönderiyor Atilla'ya. Atilla elçileri dinliyor. Sonra diyor ki o zaman imparatorunuz atını göndersin. Geliyor teklif. Yine tabii generaller karşı çıkıyor. İşte bunun devamında avrat istenecek ve kılıç istenecek falan diyorlar. İmparator diyor ki onların önemi yok. Gönderin. Atı gönderiyor. Atilla beklendiği gibi diyor ki kılıç da gelecek. Hani bunun kılıcı. Arkasından diyor ki hani bunun imparatoriçesi. Atavras silah ya. Neyse yine tartışmalar uzun sürüyor. En sonunda Atavras silahı gönderiyor Roma İmparatoru. Bu konu Atilla'nın Liderlik Sırları diye bir kitap var. Danimarkalı ve Amerikalı Türkologlar yazdılar. Yabancılar yani yazdılar. Onlar anlatıyor detaylarını. Buna rağmen Atilla diyor ki ya biz Atavras silahı için yaşarız Türkler olarak. Bunları kaybeden bir milletin yaşamasına gerek de yok. Muhasara devam ediyor. Herkes çılgınca panik yapıyor. Bu defa Papa 1. Leo, hani 14. Ankara'ya geldi ya, İzni'ye geldi, ayin yaptı ya. Papa 1. Leo diyor ki bir de ben görüşeyim. İzin verin. Atilla ile bir de ben görüşeyim. Ama diyor işte pagan inancında yani kanlık şaman inancında bana bir izin verin diyorlar. Papa'ya izin veriyorlar. Roma'nın içinden geçen kıyısında işte Elbe Irmağı var. Elbe Irmağı'nın kıyısında Temmuz ayı 4 gün 3 gece bir çadırda ikisi konaklıyor. Ve şey almıyorlar yanlarına. Hani yazıcı vesaire falan tercüman hiç kimseyi almıyorlar yanlarına. Atilla zaten onların dilini biliyor. Ve 3 gün sonra 4. günde Atilla diyor ki muhasarayı kaldırın. Herkes şokta, hiçbir şey almadan tam Roma düşmek üzereyken muhasarayı kaldırıyorlar. Bir de tam Cengiz Han'ın torunu Batu ve Subutay döneminde Roma düşecekti. Vatikan'ı yerle bir edeceklerdi 1240'ta. Ögeday'ın öleceği tuttu. Ögeday ölünce Cengiz Han geleneğine göre savaşları bitirip geriye merkeze çekildiler. Ve Kurultay da yeni Kaan seçilene kadar savaşı bitirdiler. Oysa 3 günde
500 bin kişilik Macar ve Polonya Avrupa ordusunu dümdüz etmişler. 100 bin şövalyeyi öldürmüşlerdi 1240'ta. Ve İspanya, İber Yarımadası, Fransa ve İtalya'ya sefer yapıp Vatikan'ı ortadan kaldırıp bütün Avrupa'yı Şaman yapacaklardı. Ögeday ölünce burada da Papa Leo Atilla'yı ikna etmiş. Ve muhasırayı kaldırmışlar. Eğer kaldırmasaydı aynı şey orada daha önceki dönemde olacaktı. Ama şöyle bir şey oluyor o tarihten sonra. Hristiyanların pagan inancı dediği, hani Paskalya yumurtası bilmem ne falan hep Ayazat'ta bu işte Narduganlar falan filan var ya. Hristiyanlar da bunu benimsiyorlar. Ve bunu kutluyorlar. Paskalya yumurtalarıyla, ağaç süslemeleri, çam süslemeleri falan bizden onlara geçiyor. Onlar da ilginç bir şekilde Eylül ayında Luka İncil'i 2'ye 23. ayetinde o tarihe kadar Eylül ayında İsa'nın doğumunu kutluyorlardı. Ve onlar da Eylül ayından Aralık ayına az önce dedik ki 25 Aralık'a taşıyorlar İsa'nın doğumunu. Yani bizim onlara göre pagan bayramı dediğimiz Nardugan bayramına getiriyorlar. Eylül ayında. Bak ne kadar aslında bir şey var, değişim var. Ha burada şu da var. Mesela bizde çok ciddi bir Hristiyanlaşma var Türklerde. Fakat şimdiye kadar bunu anlatmıyor kimse. Anlatmadılar. Diyorum ya neden anlatmıyorsunuz? Ne sakıncası var mesela? Tam tersi Avrupa ile ilişkileri de ona göre kurarsın. Dış diplomasi de buna göre kurarsın. Mesela Göktürk Devleti diye bildiğimiz Türk Kağanlığı'nın 3'te 2'sine yakını Hristiyan olmuş. Güney tarafı, bu İslam aydınlanmasının ortaya çıktığı denilen Semerkant, Buhara, Taşkent bölgesi tamamen Hristiyan olmuş. Göktürk kitapları yazan ünlü tarihçi hocamıza diyorum ki ya senin kitaplarında bunlar niye yok? Göktürklerin dili İskitçe, senin kitabında yok. Kuzeydekilerin inancı Kamlık, senin kitabında yok. Tutturmuşsun gökten insanları yanlış şeye yönlendiriyorsun. Güney Hristiyan olmuş, senin kitabında yok. Göktürkler kitabı yazıyorsun, serisi yapıyorsun. Televizyonlara çıkıp konuşuyorsun. Belge mi bulamadın? Kaynak mı bulamadın? Yok dedi, kaynak var dedi. Uygur metinlerinde Nasturi belgeleri var dedi. Yani bildiği halde, Göktürklerin Hristiyan olduğunu bildiği halde kitabına koymuyor. Dedim sen ülkücü ümmetçisin o zaman, sen tarihçi değilsin. Yok dedi ben Türkçüyüm. Ya Türkçünün felsefesi şudur, din seçim Türklük kader. Biz spor için dünyadaki bütün dinleri denemişiz. Maneizme girmişiz, Budizme girmişiz, Brahmanizme girmişiz, İslamiyet'e girmişiz, Hristiyanlığa geçmişiz, Musevli'ye geçmişiz, başka Hint dinlerine geçmişiz. Hepsine geçmişiz. Bizde spor çok da önemsemeyiz yani. Gelenek, töreyi daha çok önemseriz. Hala deriz yani. İskit geleneğe bak mesela. Değil mi? Niye saklıyorsunuz kardeşim? Bunu sakladığın zaman o zaman başka bir şey daha saklıyorsun. Ne saklıyorsun? 1071'de Anadolu'ya gelenlerin hepsine Müslüman Oğuzlar diyorsun. En az 1/3, bazı kaynaklarda en az %40'ı Hristiyan. Bunlar işte. Onların Moğolistan'dan geldiğini kabul ediyorsun. Horasan üzerinden bilmem ne geldiğini kabul ediyorsun. Türkmenistan üzerinden geldiğini kabul ediyorsun. Ama onların oradaki inancının Hristiyan olduğunu kabul etmiyorsun. Ve Anadolu'ya gelenlere Müslüman diyorsun. Niye? Araplaştık biz. Çok Araplaştık. Mesela Papa Eftim, Türk Kilisesi'nin başındaki Papa Eftim, biz 1071'de Malazgirt'ten gelen Hristiyan Oğuzlardanız diyor. Baba Eftim. Yozgatlı Baba Eftim. Anadolu'da yüz binlerce Hristiyan Oğuz var. Kıpçak var, Kuman var, Uz var, Peçenek var değil mi? Bizans ordusunda paralı asker var. Bunlara Türkopol deniyor değil mi? Yani Doğu Roma Devleti'nde, Konstantinopolislerde. Anadolu'nun her tarafında var. Mübadeleyle işte Pontus'taki Nebiyan isyanı sebep oldu. Yunanistan'a gönderdik. O isyan olmasaydı mübadele de olmayacaktı. Şimdi bazen diyorlar ki işte Atatürk bunları niye gönderdi falan filan. Tabii bilmedikleri için Atatürk'ü suçlamaya iş getiriyor. Halbuki yeni geldi, mecburen anlatmak gerekiyor şimdi. 1916 yılında Samsun Bafra ilçesi Nebiyan Yaylası'nda bir isyan çıkarıyor. Pontuslular, yani Fener Rum Patrikhanesi'nin başında bulunan başpapaz. Diyor ki Kastamonu'dan Artvin'e kadar buralar hep Pontus'tur. Tekrar Pontus İmparatorluğunu kuracağız.
Gerçekte aslında böyle midir? Değildir. Neden? Pontus dediğin şey milattan önce 311'de Amasya'da kuruldu. Pers valisi Mirdat ve çocukları tarafından kuruldu. 250 sene yaşadı. Doğu Roma Devleti tarafından 63'te milattan önce 60'ta yıkıldı. Komnenos Prensliği ise Trabzon Rum Devleti dedikleri Komnenos Prensliği ise 4. Haçlı Seferinden sonra 1204'te İstanbul'dan kaçan küçük bir Komnenos Prens tarafından Trabzon'da kuruldu. Yani aralarında 1500 sene var. Pontus'un kuruluşu milattan önce 310, Komnenos Prensliği'nin kuruluşu milattan önce 1204. 1500 yıl var. Coğrafyada farklı, Kur'anlar da farklı. Mesela Pontus'u dedik Kur'anlar Pers valisi Mirdat ve çocukları. Bunların Yunanlılarla uzaktan yakın alakası var mı? Yok. Komnenos Prensliği'nin nüfusunu İbrahim Tellioğlu Karadeniz Kıpçakları kitabında Vazelo Manastır kayıtlarını yayınladı. 4000 kişi diyor. Hadi de diyor 1000 de ben verim diyor 5000 kişi. Onlar da vaftiz kültürü olduğu için vaftiz kültüründen dolayı kayıtlar günlük tutuluyor. Tarihçi gibi, arşiv gibi tutuluyor. Pekala nasıl o zaman Kastamonu'dan Artvin'e kadar bütün Karadeniz Pontus oluyor? Nerede bu Karadeniz Kıpçakları? Nerede diğer Saltıkolları, Çepniler, şunlar bunlar? İskitlerden geliyor. Samsun İskitlerin başkenti. Ordu'daki müzeye gidin. Bir nolu eser İskit Balbalı, Taşbaba. Nerede? Sen bilmediğin için, tarihini kabul etmediğin için, kabul ettirmedikleri için, öğretmedikleri için, Türk tarih tezini Osman Hocam dediği gibi kaldırdıkları için mankurt yapıldın sen. 1071'de geldin sen. Ve Müslüman Oğuzlar. Ondan önce buralar işte Süryanisi var, Bizanslısı var. İşte Kürtler var, Araplar var, Acemler var. Gerçek mi? Gerçek de değil. Türkler bile 1517'de İdris Bitis tarafından İran'dan getirildi. Ondan öncesi yok. Dikili ağaç yok, mimar eser yok, çöp yok, mezar taşı yok. Ama sana yedirdiler. Sana diyorlar sen Moğolistan'dan geldi. Git Moğolistan'a. Bakın şimdi aslında en büyük kavga aslında burada. Türkiye Cumhuriyeti yıkılmak üzere bir anayasa değişikliği Çekoslovakya gibi bölünmek üzere Çekoslovakya'yı bir anayasa değişikliği böldüler. Bölen adama da Nobel Barış Ödülü verdiler. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya ortaya çıktı. Yugoslavya iç savaşa sürüklendi. 7 parçaya bölündü. Türkiye'de de şu an bir anayasayla etnik ameliyat yapılıyor. Gerekçe ne? Sen burada misafirsin. Kaç asırdır buradaysan Atatürk Alacayük kazdıktan sonra diyor en az 7000 yıldır Türk 5 yıldır Anadolu. Kaç bin yıldır Anadolu'dayız? Sen diyor Moğolistan'dan geldin işte 1071 cirik yüzünden. Oysa Konstantinopolis devleti kurulmadan önce yani milattan önce 657'de Doğu Roma devleti kurulmadan Batı Roma ayrılıp da Doğu Roma devleti kurulmadan önce İstanbul'da Ön Türk devleti var. Ve onlardan 1500 sene daha eski. Oybil. Başkentinin adı da Aslanbolin. Aslanboli'ye İstanbul'a dönüştü sonra. Atatürk o yüzden İstanbul'u yaptı. İstanbul'u. Başlangıçta da İstanbul'u diyorlardı. Şimdi İstanbul diyoruz ya. Beşiktaş metro kurgan kazıları, Beşiktaş metro kazılarında ortaya çıkan kurganlar kime ait? Altınlarla beraber. Kurganı dünyada Türklerden başka kim yapar? Moğollar sonraki dönemde. Türkler başka var mı? Araplar yapıyor mu? Hayır. İranlılar yapıyor mu? Hayır. Ruslar yapıyor mu? Hayır. Yunanlılar yapıyor mu? Hayır. Çevremizde kim varsa yapıyor mu? Hayır. Hiçbiri yapmıyor. Bakın İstanbul'da 3500 sene önce, 4000 sene önce yapılmış kurganlar var. Erenköy yazısı, Fikirtepe yazısı bunu anlatıyor zaten. Yusuf Alaçoğlu geçen dönem geldik burada anlattı. Ne dedi? Gelen arkadaşlar hatırlayacaklar. Benim dedi Türk Tarih Kurumu Başkanlığı dönemimde yaptığımız kazılarda sadece Doğu Anadolu bölgesinde 1000 küsür taşbaba bulduk. Kurgan, Balbal. Sadece Doğu Anadolu bölgesinde ve 4000-5000 yıllık bunlar. Azerbaycan'da bir profesör var. Feridun Ağasoğlu. 9 cilt yeni bir kitap çıkarttı. Bu yıllar önce Azerbaycan APA televizyonunda bir konuşma yapmıştı. Ben de bunu yayınlamıştım. Twitter hesabımda yayınlamış. Hala duruyor. Google'dan bulabilirsiniz. Diyor ki Türkiye'deki hocalar diyor Hristiyan geçmişini bilmiyorlar. Anadolu'daki Hristiyan geçmişini bilmiyorlar. O yüzden de tarihini geriye götüremiyorlar. 1071'likte kalmışlar. Oysa Hakkari'de Kuman Kıpçak Beyliği var. Bitlis'te Armanşahlar Hristiyan Devleti var. Akdamar Kilisesi'nde bunlar yaptılar diyor. Ama sen diyor Akdamar Kilisesi sahip çıkmadığı için Ermeniler sahip çıktı. Şimdi orayı restore ettin, trilyonlarca para harcadın. Ermenilere ayin yaptırıyorsun. Osmanlı'dan geliyor bu tabi anlayış. Papa'ya ilk heykeli Vahdettin diktirmişti. İstanbul'da Harbiye'de. İkincisini Erdoğan diktirdi. Aynı yerde.
Dolayısıyla zihniyet aynı. Şimdi Göktürklerin Türk Hristiyanlığını anlatmazsan, 1071'de gelenler anlatmazsan, Anadolu'da daha önceden var olan, 1071'den önce Anadolu'da var olan Karamanlılar dediğimiz, Karamaniler dediğimiz, Peçenekler, Kumanlar, Kıpçaklar dediğimiz Hristiyanları anlatmazsan, zaten Taş Baba'ya zaten sıra gelmiyor. Daha yakın tarihi anlatmıyorsun. Şimdi Ekrem Memiş Hoca, onun da bilim dili İTİÇ'edir. Ankara Dil Tarih hocası. Şimdi Sinop Üniversitesi'nde çalışıyor. Ekrem Memiş Hoca'nın Eski Çağda Türkler kitabı yeni çıktı. Ben de biraz hocadan ısrar ettim. Kitap piyasada bulunmuyordu. Kitabın tanıtımını yaptım. Gençler istiyor kitabı diye. Yeni kitabını çıkarttı. Ekrem Memiş Hoca kitabında Asur Kralı Naramsi'nin Anadolu'ya yaptığı seferlerden sonra yazdırdığı metinleri, şartamari metinlerini, çivi yazılı metinlerini kitabına koymuş. Zaten çivi yazısı uzmanlık alanı. Ne diyor? Diyor ki Asur Kralı, işte ben diyor Anadolu'ya yaptığım seferlerde bana diyor 17 tane kral, tek kral, Hatti Kralı Pampa önderliğinde, o da Kam. Biz de hep savaşa giderken en yetkili Kam'ın etrafında birleşilir. Hitit, İskitlerde de böyle, Herodot'un anlattığına göre. Hatti Kralı Pampa önderliğinde bana karşı birleştiler diyor. Anadolu'daki şehir devletleri, küçük krallıklar. Ama diyor ben bunların hepsini yendim. Önce yenilmiş numarası yaptım. Geri çekildim. Bunlar içki sarhoş oldular. Sonra sabaha yakın baskın yaptım. Hepsini öldürdüm. Ve Çukurova'daki, Amanoslardaki işte birkaç yerdeki keresteleri aldım. Ormana keresteye ihtiyaç var. O yüzden gelmiş Anadolu'ya. Kütük haline getirdim. Fırat Nehri'ne attım. Aşağıdan topladım. Babil dediğimiz yer Irak'ın, Bağdat'ın Basra Körfezi tarafında güneydoğu ucu 80 kilometre Basra Körfezi'ne bir eski tarihi bir imparatorluk, Babilon şehri. Dolayısıyla adam Naramsi'nin seferlerini anlattığı kitabını yayınladı. Türkiye'de var ama okumuyoruz tabii, ayrı bir konu. Şimdi orada başka detaylar da var. Mesela Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye isminde 4000 yıllık Türk devletinden bahsediyor. Turani diyor. Ve kralın adını da bugün hala kullanıyoruz. Nail. İlsu Nail. Bugün de kullandığımız bir isim. 4000 yıl önce Doğu Anadolu bölgesinde Türkiye devleti var. Bizim haberimiz yok. Musur, Kerkük'te Turukku taş babaları var. Hakkari'de taş babalar var. Antkadehli taş babalar var. Bulan Hoca bile, Veli Sevin Hoca bile bunların Türk taş babalar olduğunu anlayamamış. Feridun Celil Hoca onları yönlendirmiş oraya. O bile anlayamamış. Çünkü gitmemiş ki. Öbür coğrafyadakileri görmemiş. Aa bu ne? Bu çıktı ortaya mı? Bu nereden? Nedir bunları falan. Uzun süre bocalamış adam. Hatta bir ara ben böyle bir şey demedim dedi bu. Falan filan. Şimdi neyse düzeldi. Çünkü civarda çok sayıda taş baba çıkınca, bal çıkınca düzeldi. Ankara Güdül'de Servet Somuncuoğlu rahmetli televizyon programı yapıyordu. Çobanın bir tanesi buna ulaşmış. Demiş ki ya senin yaptığın bu Saymalı Taş, Kırgızistan 4000 metre rakımdaki Saymalı Taş Vadisi'ne 100.000 Kaya Resmi Yeditepe Üniversitesi sponsorluğuna gittiler, fotoğrafladılar. Damgaların Göçü kitapları var bende. Servet'le de samimiydik. Sohbet ederdik, ofise gelirdi bizim. Beni dedi bir çoban aradı. Ya dedi senin çektiğin belgesellerin aynısında Ankara Güdül'de var. Nasıl ya? Güdül bilmem ne köyü falan dedi. Yüksek bir yer ama diyor. Araba yolu yok falan. Yayla yani böyle. Biz de diyor bir ekip kurduk. Önce kendim gittim diyor. Sonra bir ekip kurdum. Yusuf Alaçoğlu var içinde. Ahmet Taşarlı var. Yaşar Çoruhlu Hoca var. İşte Ekrem Akalın Hoca var. Bir sürü hocalardan bir ekip kurdum. 14 kişilik bir ekip kurdum diyor. Sponsor da bulduk diyor. Hocanın bir tanesi demiş ki rakısız bu iş olmaz. Dağın tepesine gideceğiz. Rakı ve et, mangal olacak. Bir kasa rakı alırsanız adam bir oturuşta 70'lik rakı içiyormuş. Ünlü bir hoca, ismini söylemeyeyim şimdi. Ona da rakı aldık diyor. Bir kasa rakı aldık diyor. Gittik. Araçlarla bir yere kadar gittik. Sonra araçlarla indik. Traktörle bir yere kadar gittik. Sonra hayvan yük araçlarıyla, katırlarla, eşeklerle yükledik ekipmanları.
Yaylaya çıktık. Ama derya. 10 binlerce kaya resmi var. Fakat enteresan kısmı şurası. Dedim dikkatini ne çekti? Bak dedi, buradaki kaya resminde ne varsa Saymalı Taş'ta o var. Aralarında 4000 yıl var, hiçbirbirini görmemişler. 7-8 bin, 10 bin belki kilometre var. Daha doğrusu öyle demek lazım. Hiçbirini görmeyen insanlar aynı resimleri nasıl yapıyor? Hani kültürel DNA teorisi dedi ya Mustafa Hoca. Mesela Kaan doğmuş, o zaman duvara bir pano yapmışlar. Kaan'ın doğumunu resmediyor. Kaan evlenmiş, başka bir pano yapıyor. Kaan ölmüş, başka bir pano yapıyor. Aynısı Kırgızistan'da var. Ne kadar enteresan. Bak şimdi Anadolu gerçekten binlerce yıllık Türk beşiği Atatürk'ün dediği gibi. Ama biz 1071'ciyiz. Varsa yoksa 1071. 1071'de geldik. 1071'de gelenlere ne diyorlar? Müslüman Oğuzlar. Peki Doğu Roma Devleti Konstantinopolisler ne diyorlar? İskitler. Ermeniler ne diyorlar? Mesela Genceli Kiragos, 10 cilt Ermeni tarihi yazan, 1241'de başlayıp 1265'te bitiren Genceli Kiragos ne diyor? 1071'de gelenlere sıkı durun. İskitler geri döndü diyor. Bak biz Selçuklular diyebiliyoruz ya. Selçuk Devleti diyoruz ya. İşte atların kuyruğu Topuzlu'da, buradakilerin de atların kuyruğu, beylerin Topuzlu'da birbirlerini tanıdılar da öbür tarafa geçtiler falan filan diye anlatıyoruz ya Malazgirt'te. Buradakiler de İskit, oradakiler de İskit diyor. Kim diyor? Ermeni tarihçi Genceli Kiragos diyor. Ne diyor? İskitler geri döndü diyor. Bakın geldi demiyor, işgal etti demiyor. Geri döndü diyor. Herodot ne diyordu? Milattan önce 625 yılına kadar bütün Anadolu'ya İskitler hakimdi. Urfa'da, Denizli'de, Ankara'da, Kars'ta, Erzurum'da, efendime söyleyeyim, Gümüşhane'de, Çoruh Nehri'nde, Samsun'da, her yerde İskitler vardı. Bizim haberimiz yok. 1071'ciyiz çünkü. Bak, Türkiye şu anda etnik ameliyat yapılıyor, biz bunları konuşamıyoruz. Mesela televizyonlara çıkıp bunları anlatmamız lazım. Yok, kanallar kapalı. İki tane televizyon kanalında program yaptık. İşte Habertürk'te Mesut Yar'la bir program yaptık. 8 reyting alınca Mesut Bey dedi ki biz bunu devam ettirelim. Çünkü hep 1.2 falan alıyormuş o zaman. 7 program yapacaktık. Kanal satıldı. Önce hükümet yanlısı bir Can Holding mi birisi almış. Şimdi şeye geçti zaten TMSF'ye. Konuşacak kanal yok ya arkadaşlar. Bunları televizyonda da konuşamıyoruz. Ama PKK'lılar bilmem kanallarda konuşuyor. Değil mi? Ne kadar ilginç. Şimdi Ön Türkler ne kadar önemli aslında? Bir konumuz da buydu. Ön Türkler ne kadar önemliydi? Biz Hristiyan geçmişimizi Anadolu'da eğer reddetmeye devam edersek 1071'de kalırız. Ne Anadolu'ya gelebiliriz, ne Anadolu'da İsa'nın doğumundan önceki dönemlere gidebiliriz. Taş babaları, kurganları, balbalları, inançları, şamanizm inancını falan reddedersek geriye de gidemeyiz. İşte Oğuzların düşüncesi, dünya tarzı belli. Evet, bugün konumuz Nardugan Ayaz Atay'dı. Sanırım Ruslarla alakası olmadığını öğrendik. Hristiyanlıkla da alakası olmadığını öğrendik. Değil mi? Ön Türklerin önemli olduğunu öğrendik. Geriye kaldı bir Osmanlı'daki derin Türk düşmanlığı. Ama konu çok uzadı. Bazı arkadaşlar uyuyorlar. O yüzden isterseniz anlatayım Osmanlı'daki Türk düşmanlığını. Anlatayım. Şimdi geçen Vedat Bey bana bir video gönderdi. Amerika'da bir hoca, Ahmet Hoca İstanbul Üniversitesi'nde, Harvard Üniversitesi'nde bir misafir öğretim üyesi olarak bir programa katılmış. Oradaki hoca, Abraham mıydı galiba adı? Hoca Osmanlı'ya giydirmiş. Osmanlı şöyle azınlıkları eziyordu, böyle azınlıkları eziyordu falan diye giydirmiş. Ahmet Hoca da demiş ki, Nicholson mıydı? Ha, olabilir. Ahmet Hoca demiş ki, ya demiş, biz 1492'de Yahudileri, Avrupalılar yok ederken gemileri donanmaya gönderdik, İstanbul'a getirdik. Efendim işte siz bu şeyi aldınız, devşirme Enderun Mektebi kurdunuz, ailelerin elinden zorla çocukları aldınız falan. O da belge çıkartmış 1520 tarihli, demiş ki bakın demiş, Osmanlı'ya müracaat yapıyor bir aile, benim çocuğumu al, Enderun'a ver. Niye? Enderun'dan yetişen insanlar önemli devletin
önemli kademelerine geliyor. İşte Sokolu Mehmet Paşa gibi sadrazamlık vesaire falan önemli ve para pul sahibi oluyorlar ve doğduğu köyde ihya ediyorlar falan. Dolayısıyla ailelerine de faydalı olduğu için insanlar çocuklarının gönül rahatlığıyla bile belge gösterdi. Böyle birkaç şey verince neyse adam pes etmiş. Sonra okul müdürüne gitmiş, şikayet etmiş önce. Okul müdürü de Harvard'ın müdürü işte. O da demiş ki ya ben çok istifade ettim, adam çok güzel şeyler söylüyor falan. Sonra bize de bilmediğimiz bazı şeyler öğretti falan. Bundan sonra da Ahmet Hoca'yı kadroya almışlar ve devam olarak vermişler. Ben de Vedat Bey dedim ki Ahmet Hoca her şeyi güzel anlatmışlar. Bir de Osmanlı'daki Türk düşmanlığını anlatmamış. Azınlıklara karşı Vedat Bey dedi ki onu da siz anlatacaksınız. Şimdi azınlıklara karşı Osmanlı'nın tutumundan bir örnek vereyim size. Tarih 1897. 2. Abdülhamit devri. 1895'te 2 yıl önce doğuda Ermeniler Hınçak Taşnakların katliamlarından dolayı onları durdurmak için Kürtlerden, Sünni Kürtlerden Hamidi alayları kuruldu. Bu Hamidi alayları, Kürtlerden kurulan Hamidi alayları Ermenileri orada biraz patakladılar. Pataklayınca Avrupa gazeteleri efendim işte Osmanlı Ermenilere soykırım yapıyor falan diye manşetlerle çıkıyorlar. Abdülhamit'in de kişisel dostluğu olan Amerikan Büyükelçisi William Tyrrell'le bir söyleşi yapıyor 1897'de ve bu adam bu söyleşiyi Amerika'ya döndüğü zaman kitap yapıyor. Bizde de Türkçe'ye çevrildi. İsteyen Google'dan hemen sipariş edebilir. Kemal Çiçek, Profesör Kemal Çiçek Hoca da bu Ermeni konusunda Türkiye'deki en iyi hocalardan bir tanesidir. Sayısız konuda kitabı var. Türk Yurdu dergisinde Nisan ayında, bu geçtiğimiz Nisan ayında Türk Yurdu dergisinde bu konuda 15 sayfa bir bildiri, makale göndermiş. Ben de daha önce onun konuşmalarında bilgiseller yaptığım için bana da gönderdi. Dedi ki bu senlik konu. Aldım ki hazine. Okudum tabii keyifle. Bilgisel de yaptım. Twitter'da var. Sakallar Eskitler, Abdülhamit Bildim Tyrrell söyleşisi diye hemen çıkar. Şimdi orada enteresan şeyler var. Mesela Abdülhamit diyor ki bana Kızıl Sultan diyorlar. Ben Ermenileri kesmişim, asmışım, biçmişim falan. Bu doğru değil diyor. Hakkımızda diyor bir kampanya yapılıyor diyor. Peki doğru olan ne? 104 kişilik bir liste veriyor William Tyrrell'e, Amerikan elçisine. Osmanlı'nın en üstteki adamları. Hep Ermeni. Mesela diyor ki, işte isim sayıyor. Balyan Efendi, Dadyan Efendi, Mihail Portakal Paşa bir sürü isim sayıyor. Bu diyor, isim de veriyor. Bu diyor, Hazine Hassa Dairesi'nin başındaki adam. Hazine Hassa Dairesi. Bütün her şeyde tek yetkili. Bu diyor Osmanlı'nın diyor toplarını, ordunun ne kadar ihtiyacı var toplarını dökecek adam. Ne kadar top dökeceğine o karar verecek. İşte dedem 2. Mahmut devrinden beri Osmanlı sarayını yapan falanca Ermeni aile. Çok zengin oldular işte Çengelköy'de bilmem nerede Arnavutköy'de şu kadar köşkleri var, yalıları var. Efendim şu diyor sarayın mücevhercisi şu Ermeni aile. Efendim şu sarayın mobilyacısı. Yani uzatmak istemiyorum da böyle örnekler çok. 104 tane adam hepsi ultra zengin. Ben de diyor çocukluğum diyor falanca Ermeni ailesinin köşkünde geçti. Babamın da çocukluğu falanca Ermeni ile beraber kankaydı onun köşkünde geçti. Yaz ayları oraya gideriz. Annesi zaten Ermeni, Rusya, Virgin bilmem ne filan. Biz diyor Ermenileri çok seviyoruz diyor. Hatta onlara biz pozitif ayrımcılık uyguladık diyor. Türklere diyor sokmadık diyor. Yemen işareti diyor. İstanbul'a da muhtesip vizeler uyguladık diyor. Türklere sokmadık. 2 kefilli muhtesip vizeler uyguladılar. Yani mesela ben Gümüşhane Torul ilçesi Gülaçar köyündenim. Bir Çepniyim. Ben şimdi İstanbul'a geleceğim değil mi? Yani Konstantinopolislilere geleceğim. Bir işim var. Ne işim olabilir? Zaten hayvanları saymış Abdülhamit. Sonra demiş bu hayvanın sahibi kim? Bir de adamları saymış. Türkler aptal Türk, kaba Türk, nadan Türk, edrakı bir idrak Türk. Türkler adam yanına zaten koyulmuyor. Hayvancılık, tarım ve Yemen'de ölmekten başka bir görevi yok Türkler. Yemen atlarını dinleyen öğrenir. 10 yıl 15 yıl bitmek bilmeyen Yemen atları var. Merhametsiz padişahlar 10 yıl bekletiyorlar Hicaz'da. Hiçbir merhametin yok. Sultan Aziz yiğit koymadım memlekette. Kocadım yarımı görmedim. 10 yıl 15 yıl askerlik mi olur? Yemen dünyanın en büyük Türk mezarlığıdır. 1.120.000 kişi yatıyor Yemen'de.
1912 tarihinde İstanbul'da çıkan bir İttihat Terakki dergisinde diyorlar ki dünyada 400 sene süren bir savaş var mı? Dünyada 400 sene süren bir savaş var mı? Uyan arkadaşlar. Osmanlı 1536 yılında Yemen'de bir kaleyi zapt etmiş. 1912 yılına kadar yaklaşık 380 sene savaşmış. Yemen'de devlet yok. Yerel Zeydi aşiretlerle. İmparatorluk yok. Onlar Yemen yerel Zeydi aşiretleri Osmanlı'ya sarıklı kafir diye biat etmemişler, savaşmışlar. Biz de orada kaleyi koruyalım diye, işte o Kızıldeniz'in o gemileri tutalım diye. Ölen kim? Ölen Türk. Peki Yemen'i fethedemez misin? Büyük bir birlik göndersen fethedersin. Hayır, fethetmiyor. Doğuruyorlar, ince ince doğuruyorlar. Ne oldu ondan sonra? Selçuklular bıraktığı zaman Anadolu'daki Türkmen nüfusu %85, Osmanlı bıraksana %50'nin altına düşmüş. Anladınız mı şimdi? 400 sene savaşın faturası. 1.120.000 kişi. 1912 senesinde İstanbul'un nüfusu 872.000 kişi. Bunun da 250.000'i Balkanlardan gelenler. 496.000'si Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten. Boğaz'ın iki yakasında Marmara Denizi'nin çevresindeki yalılarda, köşklerde Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten oturuyor. Bizim hoca vardı bir tane yüksek lisansta Osmanlı müessese tarihi dersi anlatan Ziya Kazıcı'ya. Osmanlı'yı övdü. Dedim ki hocam samimi olarak bir soru soracağım, cevap verir misin? Neden dedim Osmanlı'da Müslüman Türkler fakir dedim, bütün gayrimüslimler zengin? Niye Marmara Denizi'nin çevresindeki Boğaz'ın iki yakasındaki yalılarda, köşede bir tane Türk oturmuyor? Neden? İlk zenginimiz Lozan'dan sonra Koç ailesi. Lozan'dan önce koca 600 yıllık imparatorlukta bir tane zenginimiz yok. Ahmet Haşim dedim, Niğde Mektubunu okudun mu? Orada ne kadar sefil halimizi gördün mü? Muhtesip vizelerini dedim, hiç gördün mü? Neden iki kefilli muhtesip vizesi istiyorsun? Ben şimdi Gümüşhane'den geleceğim buraya, hammallık yapacağım en fazla. Zaten başka bir şey yok, rolümüz yok. Ya da Türkmen kölesin işte. Atatürk 1924'te Üsküdar'daki Türkmen köle pazarını kaldırdı. Hayvancılık, tarım, Bostancı'da hıyar yetiştireceksin. Beykoz'da da, Beykoz Çayı'nda da hayvan yetiştireceksin. Başka görevin yok. Padişah'tan eğer bir savaşta özel bir şey almamışsan, mesela diyelim 4. Murat Bağdat Seferi'nde bir komutana imtiyaz vermiş. İşte Kabadayı, Kuşdili Kabadayılar, Kadıköy, onlar mesela. Şıpkısı aşiretinde. Öyle gelebilirsin. Başka türlü yok. Kapalı önün. Ticaretten dışlanmışsın, siyasetten dışlanmışsın, diplomasiden dışlanmışsın, para puldan dışlanmışsın. 1930 yıllarına kadar Anadolu'daki köy bakkalları bile Ermeni. Alman Büyükelçi isyan etti. İzmir Büyükelçisi Hans Part 1895'te kitap yazıp Abdülhamit'e gönderdi. Bu hınçakları da o zaman kışkırtıyor Cizvit papazları. Uyarıyor aynı zamanda. Bunları da anlatıyor. Türkler okur yazar değil. Köy bakkalları bile Ermeni ve bunların hepsi tefecilik yapıyor. O kadar kötü durumdayız. O kadar kötü durumdayız Anadolu'da. Şimdi gideceğim bir kasabaya, diyeceğim ki şehre, eşrafa, 2 tane eşraf kefil istiyor muhtesipler. Yol vizesi vermek için. Gümüşhane'den Konstantinopolis'e gelmek için. Gittim Eyüp Bey'in konağının kapısında oturuyorum. Beni görürse 2 gün 3 gün sonra yağmurda çamurda fark ederse gel bakayım buraya. Derdimi anlatacağım, işte bir hammallık yapacağım, Sirkeci'de bir handak alacağım, biriktirdiğim parayla bir inek alacağım falan. Fakir fukara. O zaman ikna olursa sana bir şey veriyor, mektup veriyor. Diyor ki tamam diyor, ben buna kefilim diyor, borcu yoktur, temiz çocuktur, geri dönecek, ben bunu garanti ediyorum. Bitti mi? Hayır. Öbür eşrafa da gideceksin. Vedat Bey'in konağının kapısına gideceksin. Vedat Bey'in konağının kapısında 2-3 gün yatacaksın. İşkenceye bak. Vedat Bey seni alacak, görürse, aynı şekilde dinlerse, Eyüp Bey gibi ikna olursa, sana bir yazı verirse, o yazıyı muhtesibe vereceksin. Muhtesipler sana yol vizesi verecek. Geleceksin. Efendim işte Sirkeci'de bir handa ya da bir akraban varsa akrabanda kalacaksın. Kaç gün? 20 gün veya 25 gün. Eğer ihlal ettinse muhtesiplerin nezarethanesi var, karakollar var. Hakim kadı karşısına çıkmıyor. Alıyor seni nezarethaneye yatırıyor. Karakola çekiyor. Sonra cezaevine yatırıyor. Sonra falakaya yatırıyor. Kıçına tekmeye vuruyor. Hadi güle güle. Kırmızı çarpıyı da atıyor üstüne. Bir daha buraya giremez. Hani pabucunu dama atanlar onlar. Bir daha bu mesleği yapamazsın diyenler onlar. Peki komşu köydeki Yorgo'dan, Kirkor'dan muhtesip vizesi istiyor mu? Hayır. Ya nasıl oluyor bu?
Osmanlı Türk tarihinin zirvesi diyor arkadaş. Lan nasıl zirve kardeş? Yunan tarihinin zirvesi desen anlarım. Ermeni tarihinin zirvesi desen anlarım. Yahudi tarihinin zirvesi desen anlarım. Çünkü onlar para pul sahibi, mal mülk sahibi. Boğazın iki yakasında oturanlar onlar. Biz Anadolu'nun fakir fukarası, dip görmüş insanlar. 30 tane çocuk yap, 20 tane çocuk yap. Zaten yarısı ölüyor, %60 ölüyor. Kalan sağlar bizimdir. Aşı bile yok. Abdülhamit Mayıs aylarında çocuk bayramı yapmış. O yüzden eskiler hep 9-10 çocuk yapıyor. Daha eskiler 20-30 çocuk yapıyor. Savaş Yemen'de kırılacak. Şimdi bana diyor ki Osmanlı geri gelsin. Cumhuriyet gitsin. Kemalist rejim yıkılsın. Kim istiyor bunu? Yunanlı'ya bakıyorum, Yunanlı istiyor. Dimitri Kisikis Türk Yunan İmparatorluğu diye kitap yazdı. Özal'a bir kitap yazdı, Fransa'da yayınlattı biliyorsunuz. Türk diye bir millet yoktur, hepimiz Bizans'ın çocuklarıyız diyor kitabında. 1987'lerde. Sonra Türkçe'de çevrildi kitap. Önceleri çevrilmemişse sonra çevrildi. Benim oğlumun adı Efe, Efe Yunancadır filan diyor. Turgut Özal. Biz de baş tacı yapıyoruz ya, işte hep kriptoları başımıza getiriyoruz da bundan oluyor. Peki kim diyor? Fesli Kadir diyor. Dimitri Kisikis'in akıl hocası. Fesli Kadir diyor ki Osmanlı geri gelsin. Kim diyor? Sevan Nişanyan diyor. Osmanlı geri gelsin. Ermenilerin imtiyazı vardı. Kim diyor? Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak Efendi diyor. Ulus devletler diyor İsrail'in güven için tehlikelidir diyor. Siz diyor Osmanlı millet sistemine geri dönün diyor. Bakın Rum, Ermeni, Yahudi, Levanten birleşmiş Osmanlı'yı çağırıyor. Haklı. Ben de olsam çağırırım. Ben Türkmen, Oğuz, Çepni olmasam, ben de Ermeni olsam, onlar gibi zengin olsam ben de Osmanlı'yı çağırırım. Doğal hakkım. Çünkü Konstantinopolislerin imtiyazları vardı. Kendi işine vurup döndürüyorlardı. Bizde işlerini almıyorlardı. Sen olsan istemez misin geri Eyüp Bey? İstersin değil mi? Peki bunlar istiyor. Bunların istemesini normal karşılıyoruz da bizim Türkler niye istiyor? Mankurtlar niye istiyor? Ya biz niye istiyoruz kardeşim daha? Hiç mi okumadınız Ahmet Haşim'i? Hiç mi dinlemediniz Yemen Ağa'tı? Hiç mi dedenizden, ninenizden bir şeyler duymadınız, öğrenmediniz? Anadolu'daki kerpiç evlerini size bir şey anlatmıyor mu? Onların konaklarının yanında. Niye Osmanlı geri istiyoruz yani? Ve üstelik Cumhuriyet'i yıkalım, Lozan'ı yıkalım, Serve geri dönelim, bilmem ne yapalım. Herkese etnikler, özellikler falan bilmem neler falan filan verelim. Ne kadar ayıp değil mi aslında düşündüğün zaman? Ama bunu kendi çocuklarımıza bile anlatamıyoruz. Ekranlardan habere Osmanlı dizileri pompalanıyor. Sahte, yalan, palavra dolu Osmanlı dizileri. Osmanlı kuruş hikayesi de yalan, devamı da yalan. Fatih Sultan Mehmet hakkındaki, Abdülhamit hakkındaki, Yavuz Kanuni hakkındaki dizilerin hepsi yalan. Neden? Mesela biz çocukluğumuzda Fatih'i öyle bize bir anlattılar ki Fatih Sultan Mehmet çok büyük bir kahraman diyebiliyorduk Türkler için. Fethedilemeyen şehri fethetti falan filan. Halbuki Fatih Sultan Mehmet 1477'de İstanbul'da yaşayan, Konstantinopolis'te yaşayan 14.803 Türk ailenin evlerine el koyup Balkanlarda Makedonya'nın köylerine sürgün edip bu evleri Fener'de, Balat'ta, Haliç'te, Samatya'daki bu evleri Avrupa'daki Yahudilere getirip Bursa'daki Ermenileri Konstantinopolis'e taşıyıp onlara verdi. Nasıl? Büyük Fatih. Yapan Büyük Fatih. Bir Türk olarak ben Fatih'i nasıl seveceğim? Ermenilere imtiyaz vermiş severim. Yahudilere imtiyaz vermiş severim. Türk olarak nasıl seveceğim? Bizi çekemiyorlar değil mi? Şimdi aynı şeyi İdris-i Bitlisi yaptı. 1517-20 arasında o Çaldıran Savaşı'ndan sonra İdris-i Bitlisi Diyarbakır Kadasker olarak görüyoruz. Osmanlı'da 2 tane kadaskerlik makamı var. Birisi Rumeli Kadaskeri, öteki Anadolu Kadaskeri. Rumeli Kadaskerinin rütbesi biraz daha yüksek. Yani kadıların en üst rütbesi. Bugünkü Adalet Bakanı gibi düşün. Ondan daha yetkili. Anadolu Kadaskerinin rütbesi biraz daha az. Rumeli Kadaskeri biraz daha fazla. 150 akçe fazla maaş alıyor. İstisnai olarak Diyarbakır Kadaskerini ihdas ettiler. Ve başına İdris-i Bitlisi'yi getirdiler. Geçen dönem heykelini dikti ya Kepeliler. İdris-i Bitlisi Şii Akkoyunlu Türkmen devletine el koydu. Mezhepçilik var ya. Topraklarını Şah İsmail'i destekledikleri için. Ve bir kısmı bunlar İran'a geri gitti. Türkmen, Oğuzlar.
Çoğu Afşar. Şah İsmail de Afşar. İran'a geri gitti. Ve bunların yerine İran'dan Sünnileşmek şartıyla Kürtleri, Araplar, Acemleri getirdi. Ve el koyduğu bu toprakların bir kısmını onlara verdi. Ve vergiden imtiyazlar sayesinde neredeyse muaf etti. Ermenilerin verdiği vergi gibi vergi vereceksiniz dedi. Askerlikten muaf etti. Gelen Kürtler, Araplar, Acemler askere de gitmediler. Vergiden de muaflar. Türkler nasıl olsa Yemen'de ölüyor ya, sizin gerek yok gitmenize. Peki ne oldu? O zaman şöyle bir şey oldu. Bir süre sonra uyandı bizim Türkler, hep sonradan uyanır ya. Baktılar ki biz gidiyoruz 10 sene 15 sene askerlik. Vergi işte biz vergi olarak atıyorum 50 koyun veriyoruz. Ermeniler 10 koyun veriyor, 5 koyun veriyor. Bu gelenler de 5 koyun 10 koyun veriyor. Ermeni tarifesi. O yüzden onlar zengin ya. İsrafil Balcı Hoca, ilahiyat profesörü geçen ay bir video paylaştı. Merak eden arkadaşlara tavsiye ediyorum. Kuyucu Murat Paşa'nın katliamları. Kendi YouTube sayfasında. Orada Kaşkınlar Hareketi'nden bahsediyor. Bu Ordu, Samsun bölgesindeki Türkmenlerin vergilerini bir anda 50 katına çıkartınca oralarda da iltizam sistemini, vergi sistemini değiştiriyorlar. Taşerona veriyorlar. Özelleştirme o zamandan da var demek ki. Ve vergi sistemini katlayınca adamlar köyünü, evini, toprağını, hayvanını bırakıp kaçmışlar. Kaşkınlar hareket ediyorlar. Bıkmış adam vergi vermekten. Türk'ün kafasını kaldırmalarına izin vermiyorlar çünkü. Şimdi ne oldu? İdris-i Bitlisi heykel dikerler tabii ki. Peki Türk uyanınca ne yaptı? Dedi ki biz de Ermeniyiz. Biz de Kürdüz. Vergi de vermiyoruz, askere de gitmiyoruz. Mesela Afşarlar bunu yaptı. Yusuf Alaçoğlu Afşar'dır, Mustafa Aksoy Hoca Afşar'dır. Mustafa Aksoy Hoca bunların izlerini sürdü. Atbaşlı, Koçbaşlı, mezar taşlarının izlerini sürdü. Ermeni köylerinde buldu. 17. yüzyıldan sonra yapılmış hepsi. Önce yok. Afşar adamlar. Ama 17. geleneğini devam ettiriyor. Mezar geleneğini, Atbaşlı, Koçbaşlı geleneğini de ama Ermeniyiz dedi adam. Ermenice konuşuyorum. Çevreden de öğrenmiş. Gitmiyorum askere. Vergi de vermiyorum. Bir kısmı da Kürtleşti. Ali Rıza Özdemir'in Kayıp Türkler kitabı var. Macit Gürbüz'ün Kürtleşen Türkmenler, Yusuf Alaçoğlu'nun Oymaklar Aşiretler değişik kitaplarda ne gözümüze çarpıyor? Horasan üzerinden Anadolu'ya gelen 1500 Türkmen Oğuz aşiretinin 310 tanesinin bu politikalar sonucu Kürtleştiğini, bazılarında doğuda kalan Afşarlar gibi Ermenileştiğini görüyoruz. Hadi şimdi çık iş işinden. Yani bugün Kürt dediğin ya da Ermeni dediğin boyasını kazıyorsun. Türkmen Oğuz çıkıyor. Osmanlı'nın vergi politikalarından sonra. 1924'ten sonra ise parantez açıyorum buraya. 1924'ten bugüne kadar da 3,7 milyon Türk-Kürt evliliği var. Ve hala devam ediyor. Hala kız alma, kız verme devam ediyor. Hala arkadaşlık devam ediyor. Hala iş ilişkileri devam ediyor. Hala komşuluk ilişkileri devam ediyor. Bir mekana girerken buranın sahibi Türk müdür, Kürt müdür diye kimse sormuyor. Demek ki halk arasında böyle bir sorun yok. Peki bu 3,7 milyon Türk-Kürt evliliği ne demek? Yani 100 yılda oluşan, 1924'ten beri. Şu demek, 2 tane çocuk yapsa, anne baba 2 çocuk, 4 kişi. 4 de dedeler, anneanne babaanne, 8 kişi. Bir tane amca olsa fazla değil. Bir tane dayı, bir tane teyze, bir tane hala. Bak fazla değil ha. 4 de onlar 12 kişi. 2. 3. derecede kuzenleri saymıyorum. Kuzenler de akrabamız değil mi? Amcaoğlu, teyze kızı. Onları saymıyorum. Sadece 42 milyon değil mi? 40 milyon olsun yuvarlak. Bak 3,7 milyon evlilikle oluşan küçük çekirdek aile, o çocukların 40 milyon akrabası var. Nasıl ayıracaksın? PKK ile yıllardır ayıramadılar. Çünkü herkes akraba. 40 milyon akraba. Fazlasını saymıyorum. Kuzenleri saymıyorum. Bir de Osmanlı'dan gelen hani dedik ya boyasını kazınca altından şeyler çıkıyor. Türkmen Oğuzlar çıkıyor. Afşarlar, Halaşlar, Mukri, Bayat, Evya, Yiva, Bekdili falan bir sürü Türkmen Oğuz aşireti çıkıyor. Bir de Cumhuriyet'ten sonra 40 milyon akrabayız. Nasıl ayıracaksın? O yüzden işte üniter yapıyı bozmak için akıl hocaları, üst akıl bunlara dışarıdan nüfus ithal ettiriyor. Doğum oranları da 5,2, bizdeki de
50'nin altına düştü. Çünkü kira ödeyemiyor, gençler evlenemiyor. Nasıl politikalar? Osmanlı politikalar. Aynen devam ediyor değil mi? Şeytanın işi. Efendim? Şeytanın işi gibi. Evet, baktığın zaman öyle yani. Tesadüf zannediyorsun. Hiçbiri tesadüf değil. Aynısını Osmanlı'da yaşadığımız için birebir aynısını görüyoruz. Birebir. Aynı yine Türklerin şimdi bütün ihaleleri, geçen bir araştırma Twitter'da önüme düştü. İlk 100 zengin içinde 65 tane Kürt ve Ermeni var. Bilinçli bir tercih. Türkmenoğlu'nun gene ses çıkmıyor. Garibanım. Evet. Teşekkür ederim. Yeter herhalde bu kadar. Sabrınıza çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun.